Tamam, başladık. Johnny Depp'in tarafı bu arada... Yes. And so if I understand your testimony, you asked twice for Mr. Depp to be interviewed by you, correct? Yes. Objection leading. And overruled. And Şu anda bu rebuttal kısmı da şu: Johnny Depp'in tarafı ilk önce Amber Heard'ın tarafı konuşuyor. Sonra Johnny Depp'in tarafı çapraz sorgulama yapıyor. Ondan sonra çapraz sorgulamanın sonunda götü toparlamak için Amber Heard'ın tarafı rebuttal dediğimiz şeyi yapıyor, şu anda yaptığı şeyi. For you to provide an opinion in this case because you didn't get an opportunity to interview him. Do you think that makes sense? Objection, Your Honor. I'll sustain the objection. All right. Is that your understanding? Her bir izleri çok çabuk dinleyecek için canımsın. En iyi abonem, hoş geldin. Bu adam bir kere yaptılar aynı süreci. Yok, bir kere yaptılar ya. There were two words that he kind of went over pretty quickly and I'm going to go over them again with you a little bit slower. Goldwater rule'unu konuşuyorlar tekrar. Was that you cannot make an armchair diagnosis, right? Objection. Based on, quote, publicly available records. Do you recall that? Yes. Halka açık kanıtlarla fikir belirtemezsiniz. Tanı yapamazsınız. Were private, were they not? Demiş. İncelediğiniz şeyler gizliydi değil mi dedi. Evet dedi. Dr. Blustein'in kanıtları confidential olarak içermiş dedi. İfadesi gizliydi. Dr. Kipper'ın şeyleri gizliydi değil mi dedi. Dr. Kipper'ın şeyi neydi diyor. İnceledim dokümantarisi hepsi gizliydi. Gizlilik anlaşması hepsi gizliydi. Hepsi için gizlilik anlaşması imzaladım dedi. Objection leading. I mean, so would it be fair to say that you have you rendered any opinions? Jüri ile yargıç arasındaki ilişki nasıl bir asıl karar belirleniyor? Yargıç karar vermek için yok burada. Records. I have not rendered any opinion based on any publicly available records. Thank you. Halka açık bir rapordan fikir belirtmedim dedi abim. Evet, yargıç moderatör gibi düşünebilirsiniz. Mahkemeyi yönetiyor. Kararı veren eline sonunda jüri. Yes. Narsistik tarafın olduğunu belirlemişti Johnny Depp'in. Size bir soru sorulmuştu. 9 karakteristik özellikten 5'ine sahip olduğunuzu belirtmiştiniz. Bir tanesini söylemiştiniz daha önce tanık olarak. İlgi istediğini, onay istediğini, elimizde olan bir kanıt var mı diyor. Admiration şey değil mi? Hayranlık, pardon, hayranlık. Yani kim çalışsa ona hayranlık duyuyordu zaten. Hayranlık duyma şeyi vardı diyor. Yes. Diğeri de işte hani bir şeyi hak ettiğini, her şeyi hak ettiğini düşün, bu şeylerden, narsistik şeylerden birisi. Amber Heard'ın de parası, Amber Heard'ü parası ve ünlülüğü için evlendiğini düşünmesi, kendisini ne kadar böyle kendisini yukarıda gördüğünü, entitled olarak gördüğünü anlatıyor dedi. Üçüncü şeylerden birisi exploitleme, birisine abuse'lama, birisine zarar verme. O da aile şiddet de bunlardan birisi diyor. Dördüncü şey empati eksikliği. Tabii empati eksikliği, birisine zarar verme empati eksikliği olarak gözükür. Kısaca burada şey yapmaya çalışıyorlar bu arada. Hani nasıl bu yani 9'dan 5'i saymaya çalışıyorlar. Antrenmanlı zaten bu. I'm just going to ask you to give the record evidence of Mr. Depp's lacking empathy. Empati eksikliğinin şeyini söyleyebilir misiniz diyor. Bu abi bence toparlayamaz. Yes, just a little different than what you said before. Okay. Ben bu abinin toparlayabileceğini düşünmüyorum. Sıçtı bu herif yani. If
one does, so I'll make it more direct. So if you're not agreeing with what Mr. Depp has to say, you are no longer useful. Okay? Johnny Depp'in You don't care about others for others. Johnny Depp'in dediğine katılmıyorsanız onun için önemli değil. O yüzden Often on dismissing Dr. Kipper, for Dr. Kipper setting some boundaries on substance use protocol, substance detox is an example of empati size kuramıyor diyor. Çok havada bir şey değil mi ya bu? Çok alakasız bir şey değil mi? Çok empatiyle alakası olmayan bir şey söyledi. Hani dediğine katılmıyorsanız sizi siklemiyordur. Bu yüzden de empati kuramıyordur. Çok havada bir şey yani. Bir şeylerden birisi bu karakteristikten birisi de kıskançlık kısmını zaten daha önce de konuşmuştuk falan diyor. Yani zaten çok görmüştük kanıtlarla falan diyor. Kırılgan özgüven ön şeylerden birisi, karakteristikten birisi narsistik şeyin. Cluster B'deymiş bu. Narsizmle alakalı değil ama bu karakteristiklere yol açan şeylerden birisi. Kendini kontrol edilememe ve hızlı duygu değişimi, kırılgan bir özgüven problemi. Narsistlikle çok alakalı değil de Cluster B ile alakalı bu diyor. Deniz Ayçuş 15. yaşın canlısın. En iyi haber sana hoş geldin. Johnny Depp'in bu şey sırasında çizgiler çizdiğini, şeker yediğini gördünüz. Bunun narsistlikle ne alakası var diyecekti de yani aynı şey Amber Heard yaptı. Amber Heard da narsistlik yapacak yanlışlıkla kendisi. Aynı boku yani şey var. Amber Heard'ın çizdiğini kağıdın fotoğrafı var yanlışlıkla kendisini göstermiş. Abidik gubidik rakamlar yazmış. Now you reviewed, I think you testified at the beginning, you reviewed the therapy and counseling and medical records for Ms. Heard, correct? Correct. Amber Heard için terapi, destek ve medikal raporları izlediniz diye. Diagnosed Amber Heard with either borderline personality or a histrionic personality disorder. Kanıt var mıydı Bonnie Jacobs'ın şeyin tanısında? That's fair. Redirect. It's beyond the scope. It's not overruled. Thank you. So, I mean, if I could start, Ms. Jacobs demonstrated no type of personality disorder, borderline or otherwise. And on a review of Dr. Curry's records. Objections beyond the scope of the question. I'll ask each of them separately. Öldü. Bu niye oluyor hiç fikrim yok. The therapy records for Ms. Heard for Cowan, correct? Yes. What if any evidence was there at any time? Asya Amçur 11. yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Or histrionic personality disorder. Not only did he not, he referred to Mr. Depp as a narcissist. Okay. Now you also reviewed all of Don Hughes' records and her testing, correct? Yes. And what if any evidence? Don Hughes'un da şey testlerine falan baktınız değil mi dedi. Evet baktım dedi. That she had found that Amber Heard had borderline personality disorder or histrionic personality disorder. Objection leading. What if any? None. Onda bulun kişilik bozukluğunun Amber Heard'ın şey yaptı. Dr. Curry'nin notlarını da testlerini okudunuz dedi. Dr. Curry'nin testinde bir kanıt buldunuz mu diyor. She had traits she did not meet the full on her own evaluation. She did not have the full endorse enough criteria to meet the criteria for borderline personality disorder. Kişilik bozukluğuna hedefleyen şey bulamamıştı diyor. She definitely had traits. She did not have the Karakteristleri vardı ama o tanıyı vuramazdı diyor. Kırdıya çok şubatı 5. yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Dövülmüş eş sendromu hakkında konuştunuz. Şiddet görmüş eş sendromunun kişilik bozukluğuyla arasındaki şey ne diyor? battered wife syndrome, which is more subsyndromal or not quite PTSD, has 70 symptoms of PTSD. And if you hear some of them, you'll see why someone might think that.
They do have reliving experiences as if feeling as if the abuse is happening, even if it's not upon reminders of abuse, such as getting ready to use something, getting ready to use a substance or something along that line. They do have hyperarousal. They do have hypervigilance, which is very easily mistaken for the emotional reactivity of borderline personality PTSD var, PSL var veya hypervigilance diye bir şey varmış. Onların hepsi ikisi de karıştırılabilir diyor kişilik bozukluğuyla beraber. That can't be happening. They start becoming much more anxious, much more hyper-aroused. They have disturbances in relationships, which clearly can be an issue. Intimacy problems, again, which could also resemble borderline personality disorder. So those description and traits that were there, A, did not meet the full criteria for borderline. And B, could have Fuchs'cum, yani bu analiz için çok tebrik ediyorum seni. Sağ olasın. 3 sene geç kaldın abi. Just Chat'in çok yıllar önce oldu. Da ben fikrimi belirtmiyorum ha. Çeviriyorum, haberin olsun. Determinations did you make based on her deposition from her meetings with Mr. Depp and Ms. Heard? So, Dr. Banks is a professor at Harvard, the leading institution in America for medical schools, who's an expert on intimate partner violence. She had a chance to meet them in a relationship counseling. Bu neymiş? Unresponsive. Random şeyler konuşuyor dedi. Sustained. All right. Tell the jury about Amy Banks. Amy Banks hakkında, Amy Banks'in önemini anlatın diyor. She fully believed Ms. Heard's version of what was going on. Objection hearsay. Evet. I reversed those. Let me do it again. Please tell the jury. Sustain the objection. Please tell the jury what about the qualifications of Dr. Amy Banks. This is the one who saw both Ms. Heard and Mr. Depp. Dr. Banks is a Dr. Banks kimi anlatır mısın dedi. I don't know whether it's associate professor at Harvard. Harvard'da profesörmüş. Harvard Üniversitesi Medical School'da şeymiş. Dünyanın en iyi okullarından birisi. Aile içi şiddetteki en iyi şeylerden birisi diyor. Kimin masum, kimin suçlu olduğunu çok iyi analiz edebilecek şeyleri var diyor. Onun şeyleri bu dedi. Dr. Banks ne dedi diyor. Histrionic personality disorder or borderline personality disorder for Ms. Heard. Dr. Banks didn't mention anything about personality disorder at all. Kişilik bozukluğu hakkında hiçbir şey söylemedi. Whom she felt gave a more accurate version. Kim daha mantıklı otoskop diyecek değil mi? That's a credibility testimony. I think he can testify to that. I'll sustain the objection. Next question. What if anything did Dr. Banks Yine nasıl da siktim diye baktı bu arada yine. What if anything did Dr. Banks say about what was reported to her by Ms. Heard and Mr. Depp and how they responded? So Ms. Heard discussed in trying to, again, as the victim, trying to save the relationship. Ms. Heard ilişkiyi kurtarmaya çalışıyor. Dr. Banks'le konuşmuştu. Bu aile içi ilişki konusunda yorumlara yapmıştı. I think he's entitled to rely on hearsay, and he's not given what ultimately was. He's entitled to it. That's my. You can rely on hearsay, but you just can't state the hearsay. So you can rely on it. All right. What if anything did Mr. Depp do in response? Johnny Depp bunun karşılığında ne yaptı diyor. Mr. Depp bir şey söylemedi. Accused him of intimate partner violence. Mr. Depp said nothing. Aile içi şiddet. Objection hearsay. I'll sustain the objection. Evet, yine zorladık. Çevirmeme gerek yok, zorladık. Objection, no foundation. Sustain. Evet. Bu soruya, az önceki soruya cevap veremediği için o yüzden bir sonraki soruyu soramadı çünkü temeli yoktu sorunun. And what the impact could potentially be of taking 8 to 10 of these pills. Do you recall? 8-10 tane bu şeyden içtiğini söylemişti diyor. 2015 Avustralya'ya geçiyoruz. Onların açıklamalarını tanık ifadelerini okumuştum. Ms. Heard also said that she found dime bags of cocaine in drawers at the end of that 3 days? Yes. Okay. I'm going to ask you, Michelle, can you bring up 1828? It's already in evidence. 3 yani torbalarca kokain bulduğu yazısını okudunuz mu?
Amber Heard'un evet And dedi. publish that to- okay, Kanıtı thank çıkartıyoruz. you. I'm going to, this is one of the pictures that was taken in O çekilmiş Australia. The fotoğraflardan testimony birisi then bu. that These two canvases of Ms. Heard's were painted completely over. Amber Is Heard'ın that something boyaların that could tamamen be boyandığını the impact görmüşsünüz. of having 8 to 10 8-10 tane MDMA içmenin, kokainle, alkolle birleştirmenin Foundation. etkisi bu olabilir mi diyor. Foundation's already been laid, Your Honor. That's. No, sustain the objection. Next question. Hop zortladık sonra gitti. What if anything, if you look at the painted canvases on this one, No! what if any Bir şey yok arkadaşlar. evidence is that reflecting behaviors indicative of taking a lot of MDMA, Leading cocaine, diyecek and sanki. alcohol? Objection, speculation, no It's foundation. the same question. Sustained. Hop yine zorladık. Soruyu nasıl sorabileceğini düşünüyor şu anda. Testified earlier about property, destruction of property. Do you recall that? Yes. Okay, could you tell the jury how that relates to the correlating factors of risk factors for IPV? Again, destruction of property is a form of psychological. Etrafın yıkılması, So, psikolojik şiddetle alakalı korku taktiği ve kontrol taktiği olarak kullanılıyor. Michelle, can you bring up 1829? Ya yerini değiştirmeyin. And this has already been admitted. Yes, thank you, Your Honor. And what, if any, evidence does this reflect as correlating behavior to risk factors of IPV? I would say that one that demonstrates a good deal of violence and psychological abuse. I think it's pretty clear that they're trying to be intimidating. I don't think. Objection, Your Honor. Hop yine gittik. Thank you. Please continue. It would be people who would misuse ecstasy without cocaine, are prone to agitation, suspicion, jealousy. Kıskanma. What we're seeing there would be very consistent with that presentation. Thank you. Michelle, can you now bring up 1831? Bu arada şey çok enteresan ya, evet bu herifi bu kadar hala yani, çünkü bence bilmiyorum şeyden sonra And what, if any, o çapraz evidence, sorgudan sonra ben bu herife güvenemem yani. correlate with behavior indicative of IPV perpetration? Again, this is intimidation. Yine bu psychological intimidasyon, persuasion, solely trying to emotionally. psikolojik şiddet bu diyor. Okay, if you want. Hadi bakalım olay çıktı yine. Evet süresi az olan taraf Amber Heard tarafı ve ya bilmiyorum bu herifin jüri gözündeki yani şey bitmiş, kredisi bitti yani. Çapraz sorguda ne yaşandı? Vahşet. Vahşet yaşandı abi. Başka tanıkları yoktur. Başka tanıkları olmasa bile ne bileyim şeye zaman ayırırlar diye düşünüyorum. Çünkü hani çapraz sorgu yapamayacaklar. Dr. Spiegel, if you can answer the question, what, if any, evidence is this? Alperen Kaptan çok teşekkür ederim 19 yaşın canımsın. En iyi abonemsin, hoş geldin. Again, I think the violence comes through. with the risk Objection, factor. Your Honor. Just the evidence Speculation. of risk factors, if you can. Evidence of, I'm sorry, the evidence of risk factor would be accepting a more than average degree of violence as well as psychological abuse. Okay. Are you aware of any record evidence of Ms. Heard writing on walls, mirrors, countertops, or Canlı, painted evet. canvases? No. Herhangi bir kanıtınız var mı Amber Heard'ın duvara, Now, you were also aynalara asked about serial yazı yazdığının. Sarıkül hakkında sadece soru sordular diyor. and, Sarıkül some of the uyku other şeyiydi. prescription medications. Uyku yaratıyordu Did aynı you, zamanda. during the course Uyku of ilacı değil your de. review of evidence, see the lists of medications that Mr. Depp was on at one point? Mr. Depp'in kullandığı medikasyonları öğrendiniz mi diyor. Mr. Depp'in kullandığı medikasyonların listesini gördünüz mü ve okudunuz mu diye sordu.
to evidence yet. I'm going to ask you to take a look at this. Is this one of the documents that you had that reflected Abi çaprazda herifi öyle bir sıkıştırdılar ki herif çok sinirlendi ve yani bir kontrolü kaybetmiş gibiydi herif. Asıl problemi oydu. Debiloy'dan Dr. Blastoy'una bir mesajı değil miydi bu? Bu Amber Heard'ın tanığı. Objection, hearsay. Can you just tell the, I mean, I haven't finished asking the question yet. So, Let's approach. okay. Evet, yine patladık. Teke tek çıktılar. Evet evet, adamın kuyruk acısı vardı gibiydi yani, herifi öyle bir sıkıştırdılar ki herif bir noktadan sonra evet kendine reset attı. Bayağı herifin böyle ben bu soruya cevap vermek zorunda mıyım dediği bir şey oldu. Yani o noktaya geldikten sonra jürinin bu herife herhangi bir dediği şeyde güvenebilmesi imkansız bence. Bu adam, evet bu adam. Ya yok oldu abi adam. Ve mesela şeyde sıkıştırdılar. Hani adam bazı şeyleri bazı kanıtları şey olarak kullandı mesela. Şey dedi adam. Kulak içi kulaklık kullanıyormuş sahne şeyde film çekimlerinde. Adama şey dedi, bunu şey olarak görmüş. Hani normal işini yapamama şey olarak belirtmiş. Şey demiş. Avukat da şey dedi. Bunu Hollywood'da kullanıldığını biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum diyor. Aktörlük hakkında bir bok bilmiyorum diyor herif. Yani bilmediği şey üzerine yorum yapmış adam ve bunu buluyorlar yani. Milligrams of Seroquel, 25 milligrams of Seroquel, and Ya 50 götümden sıktıma milligrams getiriyor. of Seroquel and 50 all in one day. How would that impact them? Bu aldığı ilaçlar nasıl etkiler diyor. Bu uyku için değil. Presuming you're not wanting to sleep in the morning, Sabah uyumak istemiyorsun. 4 to 6, although you're sleeping at night. Evet, What I would aldığı say is saatlerde one purpose, as I say, with substance use disorder, they're using it to uyuşturucu calm bağımlılığı için, uyuşturucu bağımlılığını sakinleştirmek için kullanılıyor genellikle bu saatlerde diyor. down. 45 milligrams of Adderall a day. Ve bir günde 45 miligram Adderall aldığını, ayakta kalmak için kullandığını düşünürsek Prescribed for adults and children for that matter. The ki combination bu çocuklara veya yetişkinlere sunduğumuzdan daha fazla kombinasyon bana mantıklı gelmiyor. Bu kombinasyon mantıklı gelmiyor diyor. 300 milligrams of Neurontin, I'm going to pronounce that wrong. 300 miligram nöron 4 times a day and 600 later in the day. How would that 4 kere 600 miligram da günün sonunda nasıl etkilerdi bu diyor. They're solely for a substance use disorder Bu patient. bu You get them up. medikasyonlar tamamen That's all this is. uyuşturucu bağımlılığını dengelemek için verilen şeyler diyor. Have a psychiatric indication, then actually doesn't have psychiatric indication, although it does calm you down. And it, as I may have intimated before, similar Adderall, Abim klanına davet edilmiş. Johnny Depp'in. O da klan savaşına girdi. Cimetidine, Seroquel Kanka oldular. is also abusable. So you're getting these kind of unusually calming effects. Let's go! Medicines while at the same time. Johnny Depp hatırlarsanız klan savaşında eski arkadaşlarını kovmuştu. Klanda 3 yıldız almayan arkadaşları kovmuştu. Onların yerine girmiş abim. Adderall for the extended release, not the immediate Evet, şu anda bu psikoloğun köye giriyorlarmış. That's relevant is the immediate release preparation is more abusable. You get more high quicker. The extended release goes out throughout the day. The immediate release gets you up right away and then down. Tabi şey ADHD, davanın this medicine is very effective. But from what this is being used for, clearly based on the combination. bu ADHD için kullanılmıyor. Eninde sonunda bu hani tamamen uyuşturucu bağımlılığını azaltmak için veya da dengelemek için kullanılıyor. Yes. All right. Now you were asked about Mr. Depp. Şey şeyin hakimin önündeki abla challenger oldu arkadaşlar. Evet. Şu anda Kore'de oynamaya başlamış. Kore'de bronzdan challenger'a YouTube videosunu çekmeye çalışıyor. Dia'da saklamış ama anla ki. I don't think that falling asleep with ice cream on you is a Objection beyond the scope of the question. Keep going. I don't think Bu dondurma olayını sonra Seroquel'in gece kullanılmak ve uykuya dalmak, elinde dondurmayla uyumak, Seroquel is indicated. Seroquel'in
put you out of a state where you don't Sarakul'un stay awake. ayakta, yani Serakul sizi direkt yani buz dondurmayı elini tutamayacak kadar bayıltmıyor. It's already in Dedi. evidence. If we can publish that to the jury, Your Honor. Kılındı Osmanlı gibi. O eski ismi değiştirdiler. Şimdi XX Türkiye'm, bütün harflerin birisi yüksek, birisi birisi büyük, birisi küçük. XX şu anda. Consistent with IPV Tabii. perpetrator risk factors. This would be currently a person who is completely knocked out, and it's usually only one way someone gets knocked out that badly, and that's with pharmacological assistance, whether it be legal or Bu illegal. aile içi şiddetin risk faktörlerinden birisinin kanıtı olabilir mi diyor. Box in a furniture. That doesn't happen to people who sleep. No matter how tired. Uyuyan insanlara bu olmaz. Ne olur, ne kadar uygun olur, ne kadar yorgun olursan 45 hours. Objection beyond the scope. It's just explained, Your Honor. ne kadar yorgun olursan ol, yani orada uyumazsın diyor. Ki o da, o fotoğrafta öyle bu arada. O fotoğraf böyle kenarda baygın. Şunu anlamadım bu arada, avukatım bu adam bilir kişi mi, uzman mı, bilir kişi mahkemeye atar, uzmanı mı atar? Burada Amerika'daki davalarda avukatlar kendi bilir kişilerini getiriyor. Bu bilir kişinin bilir kişi olup olmadığını iki avukat da kanıtlamaya çalışıyor. Ona göre onaylıyorlar. Passed out, and there's very few ways to get like that without pharmacological assistance, Okay. legal or illegal, and or illegal. Ölmüş ustam. 1094, please, Michelle. Defense, and that's also been admitted. Bunu bence bu ayakta buyurursun. Abi bu tür uyumalar çok şey değil ya. Bu tür And now we have the ice cream. bunların hepsi And what, if any, indication does this yani have? bu çok yorgunluğum uyuması değil arkadaşlar. Speculation, no foundation. What, if any, correlation, what, if any, evidence is this? Hani ölmeye bir tık uzaktayım. The risk factors Uyuması bu. Again, this proves one of the major risk factors and precipitating factors for intimate partner violence. Objection, move to strike. All right, sustained. I'll strike it from the record. Next question. We'll just move on. You were asked about Ne ölmesi, bayılmış, uyuması. Do you recall reviewing Tracy Jacobs and Joel Mandel's depositions? Yes. All right. And do you recall them both testifying that Mr. Uyuyorum ama her an had ölebilirim. someone on salary to feed Yok, him şu his anda loans? bağımlı olmasını konuşmuyorlar arkadaşlar. Şu anda bu tür bağımlılık şeyleri, bu tür uyuma şeyleri aile içi şiddeti tetikleyebilen risk faktörlerinden oldukları için bunları tekrar gösteriyorlar. With any of the risk factors for perpetrators of IPV? Objection beyond the scope. Sustained. Well, it was suggested with the borderline personality. Sustained. Okay. But you did find that for Mr. Depp, correct? Yes. Okay. And did you find record evidence that Mr. Depp had a substance abuse disorder? Severe substance use disorder. All right. Çok Did any fazla of the uyuşturucu questions kullanıyordu asked by diyor. Mr. Depp's counsel change any of your opinions in this case? Fikrini değiştirdi mi herhangi bir şey diyor. My opinion has not been swayed an iota. Hayır, hiç fikrimi Do you değiştirmedi. hold them all still O şey, within a reasonable degree of medical and psychiatric probability or certainty? Absolutely. medikal ve Thank you very much, Dr. psikiyatrik Spiegel. ortalamaya göre mi iş Have a seat yapıyorsunuz in the diyor. courtroom or you're free to go. Thank you. All right, your next İsterseniz içeriye oturun, isterseniz siktirin gidin dedi. My next witness is Catherine Arnold. Catherine Arnold diye biri geliyormuş. Did Mr. Depp's finger injury happen as a result of a vodka bottle being thrown? Action bleeding. Rüyanla başka bir şey açtım yanlışlıkla. Bu arada 2,5 saati bu herife harcadılar. 30 dakika 45 dakika diğer herife harcadılar. 3 saati gitti şu anda. Will you please state your name for the Yani record? 3 saate yakın gitti. 5 saatleri kaldı. And what is your profession? Catherine Arnold. I İşiniz am ne? a entertainment industry consultant. Eğlence sektöründe And can danışmanlık you yapıyorum please ve tell the jury your educational background? Yes. tanık, expert bir tanığı olarak geliyorum. I was in the- Bilirkişi I've been olarak in the geliyorum. entertainment industry Eğlence for endüstrisinde over 20 plus years. 20 I yıldır started, varım.
as an assistant at ICM, which is one of the largest talent agencies in Los Angeles that represents actors, writers, and ICM'de directors. asistan olarak işe And I worked başladım. with the Ajanslardan talent birisinde. there. And then I also worked at William Morris, for William Morris as a script reader. So I was working on scripts that they were delivered and submitted to for Script their actors. okur olarak şey yaptım. After that, I went into development of film and television projects for a company based in New York called the Maltese Company, which New York'taki bir firma produced üzerine animated television shows and feature films based on Maltese diye bir Wall Street firmada çalışmışım. animated Çalışmış. products, like toys. And then I went to work with a company called the Goober Peters Company, and Goober Peters was Goober Peters at the time şirketinde one of the çalışmış. largest production companies En in büyük Los prodüksiyon Angeles. They did şirketlerinden films like birisiymiş. Batman and Batman'i Rain Man, yapmışlar, Rain Man'i Tango and yapmışlar. Cash, Tango and Cash. O TV dönemin shows like Batman'i bu arada. Newsweek. And there I was involved in the development of scripts. We worked with Skriptlerin the studio gelişimiyle director in ilgiliydim ben terms diyor. of what cast would be attached to the script. Hikayenin yazımında. And brought directors and talent to those projects. Direktörleri I then falan went on toparlıyordum diyor. to, work in, there's a lot. I went on to work in the independent film world as a film producer. So I found the material. Film I would get the producer olarak financing, I would çalışmış get the cast, bağımsız the director filmlerde. attached to the project. We call that packaging. And then we would go and obtain financing for that either through equity Ada sources or kadın international sales and financing filmin and aktörlerini, bank direktörlerini, financing. hikayesini And then belirleyip I ondan sonra also, bu filmi paket went olarak on after satıyormuş. that. I produced 5 or 6 films with actors that you may know, including Salma Hayek, Vincent D'Onofrio, Bir iki tane, Kirstie 5-6 tane Alley, film yaptım. Selma Thomas Hayek, Vincent Jane, D'Onofrio, Ethan Kirstie Hawke. Alley, bu Ethan And Hawke'ı içeren then filmler çektik diyor. I worked with a international sales and production company where I was the head of production and I worked again on Uluslararası the satış development of firmasında scripts çalışmış, and the, head of production'mış. procurement of financing. Finans bulma ve yazıyı yazma. Hem bağımsız hem de şirket taraflarında çalıştım diyor. Büyük stüdyolar Warner Bros, Disney, Paramount filan da. Did any of your films win awards? Ödül kazandı mı filminiz? Birkaç tanesi. Bağımsız filmlerden birisi. Coriolis Effect diye bir tane film. Venice Film Festivali'ni yenmiş. And then I also produced another film that won the Heartland Film Festival Award. It's called the Crystal Award. All right. And what other video production projects have you been involved Başka projeleriniz hangi projelerde bulundunuz? Video throughout prodüksiyon. that time, in between those jobs, I also worked in the corporate world. So Aynı zamanda studios like Warner Brothers and şirket Disney şeyinde and çalıştım. CBS Warner, would need Disney, corporate videos for CBS their live events. So I would etkinliklerinde interview şirket içi executives videoları and filan their isterlerdi. talent, and then edit Yöneticileriyle pieces konuşup together. yetenekleriyle konuşurdum. Onlara Video and media editleyip for their live sales conferences that they had at that time. satış konferansları için videolar yapardım. Kısaca şirket içi videolar. Aynı And zamanda what, if any, reklam experience did you have in çekimi corporate yapıyormuş. relations and licensing? Lisansla bakanla ne ilişkiniz vardı diyor. I worked at the Los Angeles Olympic Organizing Committee, and I worked in the licensing department, where we handled the licensing of the Olympic logo, and we also worked with sponsors and suppliers who were funding those Olympic Games. So it was a lot of Olimpiyatlarla contractual ilgili, negotiations olimpiyatlarla ilgili bir with the use of lisanslama the üzerine license çalışmış. of the logo, Niye bu ablanın as CV'sini well şu anda şey as yapıyor? Bu abla para mı raising money verdi for the burada games olmak and için? working Anlamadım ben. with Çok those, şey yaptılar. Tamam, evet. sponsors throughout Expert olduğunu tanıtmak zorundalar da yani. the games themselves. And what, if any, experience do you have working on film festivals? Film festivallerindeki şeyiniz neydi diyor. Well, Hani neye I've had varacaklar films onu and merak festivals. ediyorum. I've actually been very lucky Evet, to iş travel the arıyorum. world and gone to a lot of festivals with my films, Birçok in the United States and hem elsewhere. Türkiye'de hem And at one hem point I Türkiye'de was also hem Amerika'da hired hem to raise birçok sponsorship yerde funds for the Sundance Film festivallere Festival. aldım. Aynı zamanda They had a Sundance new Film program that Festivali'nde they were, starting to sponsorship do bulmaya online çalıştım. festivals. Sponsorluk And bulmaya so çalıştım I diyor. raised about $500,000 for them in about a month. All right. Yarım milyon And dolar do you şey have yapmışlar. a degree, a college degree? Yes, I graduated from UCLA with a UCLA degree, a bachelor's degree in ile economics. ekonomik What is your current ekonomi consulting üzerine practice şey yapmış. entail?
UCLA'de okumuş So, as an üniversiteyi. entertainment consultant, having been in the business Danışmanlık in ne both yapıyorsunuz? the Danışmanlık independent olarak ne and yapıyorsunuz studio diyor. worlds as both a Hem producer bağımsız and an hem de executive. I stüdyo work tarafında with, olduğum için investment companies and yatırım production firmalarıyla, companies who are yatırım looking to firmaları ve navigate prodüksiyon the firmalarıyla various çalışıyorum. inroads of Hollywood. It's a pretty, Hollywood'un problemleri as a business, it's very üzerine different than yardım etmeye anything else, çalışıyorum. very relationship-based. So I Çok use my ilişki 20 years bazlı of experience 20 to yıllık help them deneyimimi get cast, onlara get financing, understand the distribution para process, bulma, marketing process, get them set aktör up, bulma, marketing, to be able to ayarlama, produce their films. kısaca yardım Have you ediyormuş ever filmleri. testified as an expert witness in the field of entertainment industry? Eğlence endüstri üzerine tanıklık yaptınız mı diyor. Evet Approximately dedi. how many times have you served as Ne an kadar expert? yaptınız? Kaç kere I've tanıklık been yaptınız? involved in Bilir kişi olarak. 85 and 100 cases as an 85'ten expert 100'e from kadar. the beginning stages to testifying in court. And have you ever testified as an expert on damages and defamation cases? Yes, I have. Okay, and approximately how many times have you qualified as an expert on that? Kaç kere Defamation, Yes, I believe isim karalama davasına çıktınız diyor. 3 or 4 times. Tanık olarak 3 veya 4 kere. and have you ever been admitted to testify as an expert on damages? Yes. Hasar Okay, üzerine, and how many times have you hasarlar qualified as an üzerine expert on damages? tanık yaptınız mı diyor. Evet Almost all dedi. my cases have some form of damage. Bütün davalarım relation, 3 aşağı 5 economic yukarı damage related to the ekonomik case. So I would dav say in all of the cases that I hepsi testified, neredeyse I've hepsinde been bütün qualified in damage. bütün hepsinde. Have you ever served as an expert for both? Have you served as an expert for both plaintiffs and defendants? İki tarafa Yes, da I şey yaptım mı? How much Tek of bir your taraflı mıydı, current iki taraflı mıydı? practice Hep involves savunan mı consulting tarafından mı? as opposed to Şey tarafına mı şey yaptım? serving as an Dava expert açan tarafına mı witness? yaptım? İki tarafı da yaptım diyor. So over the last 10 or 12 years, it's been about 50-50. So I spent half my time 10-12 working as a yılda consultant and the other half working with lawyers on zamanımın their cases. %50'sinde danışmanlık yapıyorum. Diğerinin %50'sinde bilir kişi olarak işim yapıyorum diyor. Uh, All right, any objection? All right, so moved. Thank you. Now, you have a dual role here as an expert, correct? Yes. Now, you're going to be testifying with respect to Mr. Depp's challenges to, or claims of damages, and you're also going to be testifying to Amber Heard's damages, correct? Yes. All right. Well, I'm going to start you with Mr. Depp's claims for damages. Galiba iki taraf için de tanıklık yapacak bu arada bu abla. Enteresan. What subject have you been asked to offer your opinion? So I was asked to assess. İkisi de bunu tanık olarak çağırmış galiba. That the op-ed piece in the Washington Post that Ms. Heard wrote, whether that has impacted his career. Amber Heard'ün yazdığı yazının Amber Heard'in yazdığı yazının Johnny Depp'e ekonomik olarak etkiledi mi diye bakmaya geldim mi diyor bu. To the period of December 18, 2018, with the date of the op-ed, through November 2, Oped'in yazıldığı tarih, yazının 2020. yazıldığı tarihten Yes. 2 Kasım 2020'ye kadar limitlemen gerektiği söylendi mi? Evet dedi. Hangi materyalleri incelediniz bu analizi yapmada There dedi. were a lot of documents. Çok fazla doküman vardı. I reviewed the pleadings of the case, the complaints, the discovery items, the responses to what they call interrogatories, which are the questions that the lawyers ask both sides. Avukatların iki tarafa da sorduğu soruları inceledim Mr. diyor. Depp's deposition testimony, Johnny Depp'in as well as Ms. Heard's. tanıklık I ifadesine also reviewed the baktım. deposition testimony of the experts that were proffered that had to do with the entertainment industry, you know, the agents and the management. Eğlence teams, both endüstrisinin sides. verdiği Michelle, tanıklık the ifadelerine data baktım. expert. Ajanslar, I also yöneticiler, menajerlerin emails tarafına. and texts between the parties, between their families, between their management teams, Ailelerin, audio, menajerler recordings, the arasındaki visual recordings that have mesaj, been presented e-mail, in this case and ses previous dosyalarını cases şey that have yaptım. been Aynı involved zamanda in görsel the last şeylere couple of baktım. years. Son I birkaç yıldır also olan did görsel my kanıtlara independent baktım. research, Kendi araştırmamı da yaptım. general publicity and press, genel investigative basın- articles, as well as those that are specific to the Basın, entertainment PR industry, şeyinden ve and onun dışında da utilize some entertainment industry eğlence specific endüstrisi sources to get üzerine some veya information that was eğlence helpful to my endüstrisi case, to our kaynaklarımdan da bilgi aldım dedi. Maşallah ablam her boku Describe for the yapmış. jury your observations with respect to Mr. Depp's career trajectory. Johnny Depp'in kariyer Well, gidişatını Mr. Depp has nasıl had an yorumlarsınız? extraordinary career over Çok iyi bir many kariyeri years, so vardı yıllar it's boyunca. a long one to look at. Bakması çok uzun bir Obviously kariyer. he was a rising star in the late 80s Yükselen, and in the 80'lerin 90s, sonunda yükselen bir 21 Jump yıldızdı. Street, and you've heard, 21 Jump all the Street'inde films çok that I'm sure yükseldi he's diyor. been in. Oynadığı bütün filmleri duymuşsunuzdur.
he really started to break through when he worked with Tim Burton. Tim Burton'la çalışmaya başladığı zaman And, patladı. of course, his character Jack Sparrow in Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean'de özellikle world renowned. dünyaca bilinen bir karakter. His biggest role. En büyük rolü de büyük ihtimalle oydu diyor. Ki öyle bence de. Çok sevilen hem endüstride hem de incelenenler için herkes tarafından sevilen bir aktördü diyor. Aynı zamanda dedi aynı zamanda davranışları set dışında ve set içinde ve özel hayatı ve profesyonel hayatı birbirine karışmaya film yeteneğiyle çatışmaya başladı bir anda, çelişmeye başladı. 80-90'da başlayan şey ama 2000'lerin başın ortasında 2006 ile 2010 arasında bu davranışlar işini etkilemeye başlamadı. Sete geç gelme, Jacobs kendi menajerinin anlattığı gibi her ability to get roles and the industry's willingness to work with him given both eninde sonunda şirketlerin ona rol verme ve verme isteği, onunla beraber çalışma isteğini azalttı. Çünkü hem alkollük hem alkol hem uyuşturucu problemi yani gittikçe menajeri daha az iş bulmaya başladı ve daha zor iş bulmaya başladı diyor. Ne zaman kariyeri çakılmaya başladı diyor. Kendi ajansına göre, menajerine göre 2010 gibi zorlanmaya başladığını söylediler. Sete daha fazla geç geldiğini söylemeye başlamışlar. Kare korsanlarını da, sadece kare korsanlarını değil, Mordecai'da, Murder on the Orient Express filminde de bunu belirtmişler. 2014 gibi it was presumed that he was under the effects of alcohol at the Hollywood Film Awards in 2014. Objection, Your Honor, non-responsive. She's answering the career downturn, Your Honor. Please continue. Thank you. Baykuş Çocuk 19. yaşında mısın? En iyi abonem sana hoş geldin. When Mr. Depp appeared in the Hollywood Film Awards diye bir yere gitmiş. Producers, casting directors and production executives asking her what is going on with your client. Johnny Depp'e ne oluyor demişler. Bu davranışlar ne? Kendi kontrol altına al demişler. Çünkü hem prodüserler hem casting direktörler hem production çalışanları falan almış. Tam bu dönemde Avustralya'da Pirates 5 filmi çekiyorlarmış. Hep geç geliyormuş. Aslında daha bakmadım. Gittikçe daha zor olmaya başlamış onda çalışmaya başlamak. What has caused Mr. Depp's career downturn? Objection, no foundation. Sizce dur bir dakika. Based on your analysis, what has caused Analizine Mr. göre Depp's career Johnny Depp'in downturn? And I realize you kariyerin said a number of those. ne zaman çakılmaya başladığını söylüyorsunuz diyor. Alkol geç gelme, alkol uyuşturucu şeyi ve davalar çok büyük bir etki. Sadece bu dava değil, bir önceki davalarda yaptığı herhangi bir şeyde çok fazla PR basın öne çıkıyor. Ne zaman bir davaysa tekrar öne çıkıyor. Başka problemler bu davanın hakkında olduğunda farklı şeyler öne çıkıyor diyor. Aile içi şiddet olsun, abidik gubidik davranma olsun, uyuşturucu ve alkol veya para harcaması olsun dedi. Ne zaman bir dava açılsa basın bir anda tekrar coşuyor. Her şeyi tekrar öne çıkartıyor ve bu da etkiliyor diyor. Endüstri için endüstri onunla çalışmasını zorlaştırdı diyor. 145 liramızı çok Şubat 20. yaşın canımsın. En iyi haberlerden hoş geldin. Paris 5'ten önceki filmler ne kadar başarılıydı? Mordecai, Alice Through the Looking Glass. I think you testified to some of those. The Lone Ranger, Tonto. Lone Ranger da bok gibi filmdi.
Of course, Mr. Depp has had some obviously extremely successful films, but also in Çok başarılı filmlerde oynadı ama 4 or 5 years prior, and through Pirates, there were films that didn't do Pirates'tan well at önce all çok and were kötü considered filmler de what she vardı. calls a bomb, which could have been, Patlamış filmler de Alice in the vardı. Looking Glass, Alice The of the Looking Glass, The Transcendence. Transcendence güzel filmdi bu arada Lone bence. Ranger, Lone Ranger bok gibi and filmdi. Mordecai were films that just Mordecai'da didn't perform, patlayan. although they were valued in their financing based on Mr. Depp's star quality and acting ability. Unfortunately, they just didn't perform. İstedikleri So, kadar as many hits as he's had, tutmamış. he's also had a lot of recent what they call failures in the business. Yani ne kadar başarılı olsa da başarısızlıkları da vardı diyor. With respect to showing up for a press conference in Japan for Japonya'daki Mordecai'deki Japonya'daki bir basın konferansına ne olmuş diyor. Direkt basın konferansına Mordecai'nin hem aktörmüş hem de prodüsermiş. Mordecai'nin basın şeyine gelmemiş, uyuyormuş. Now, what if any impact did the Brooks litigation have on Mr. Depp's career? Is the jury familiar with this already, or? Well, I think you can. I mean, Okay, so the Brooks litigation was. Brooks litigation diye bir şey varmış, bir isim karalama şeyi. There was a litigation around Mr. Depp had punched someone on one of the, I think it was a location manager on the set of a film called City of Lies. City of Lies diye bir filmde lokasyon menajerini yumruklamış Johnny Depp. Bu davaya ne oldu bilmiyorum ama yine basında çok fazla konuşulmuştu. Yine boks oynamış ustam. so in 2018, and I'm going to say before the op-ed on December 18, 2018, was there any negative articles, negative press about Mr. Depp? For quite a while, when you're a celebrity such as Mr. Depp, you're in the Mr. Depp limelight kadar and büyük everybody bir wants to look at everything that şeyseniz- happens. So after every movie or after every incident, there was usually press. But the ones that were more significant were the ones in the Hollywood, a couple of them in the Hollywood Reporter and one in the Rolling Stone. So in Rolling Stone'da falan. Bir 2017, saniye bunu şey olarak böleceğim. Bir şey soracağım. PlayStation Plus'ın yeni şeyinde 300-500 tane PlayStation 4, PlayStation 5 oyunu çıkacak dememişler miydi? Siz benim için beni düzeltmiştiniz çünkü bu konuda. O yüzden aklımda kalan şeylerden birisi bu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? didn't perform nearly as well as the other previous Pirates of the Caribbean films. And there was some Bütün liste bu. PlayStation 4, 5. Burada 300 tane oyun olduğunu düşünmüyorum. Okay. Let me ask Bugün çıktı çünkü PlayStation şeyde, Asya'da. on diminishing returns of Johnny Depp. that was in Bu resmi liste. 2017. Okay. And you said, Yani PlayStation'ın kendi listesi. how well did Pirates 5 do compared to 1 through 4? It performed Abi şurada 300 tane var mıdır? Okay. Yok yani. Any other negative press was there in this? 240. We'll take 2017, 2018. Yani 300-500. So in 2018 there was the Rolling Ki bunlar da mesela 2 kere sayılıyor. Assassin's Creed Valhalla, PlayStation 4, PlayStation 5 de 2 kere sayılıyor bu arada. Onları da çıkarsak 1, 2, 3, I think she can give 4, 5, 6, 7, 7, yo 8, 9, 10, 11, 12. saw the Rolling Stone article. There were emails Bunları saymıyorsunuz. the publicity department 13. and the co-chair 13'te oyun çıkardın. executive Disney that they would forward the articles as they came out, both the Hollywood Reporter article and the Hayır, bu sütunu saymıyorsunuz arkadaşlar. Bu sütun yok. Buraya kadar var. would make commentary, and Alan Horn, who is the Şurayı saymıyorsunuz değil mi? Disney, Bunlar yok çünkü. and I think one of the other executives Şuraya kadar. Zombie Army 4'e kadar. film star was now being shown. 160. Beklediğimden az çıkmış lan. Yine çok iyi oyunlar bu arada. Hani oyunların listesine bakarsak 10 numara oyunlar. Yine heyecanlandıracak oyunlar da More articles about Pirates of the Caribbean. zayıf liste yani. Görmüyoruz fareyi. Ha, beyaz üzerine beyaz yaptın değil mi? There was an article in October 28th, the Hollywood Reporter, October 28th. Ya büyür. Bu arada ileride tabii ki de büyüler abi. Yani bu Game Pass'in ilk çıktığı zamanı hatırlayın. Çok daha dandikti, şu anda nasıl bir durumda. Tabii ki de büyür de. Hearsay, and she's just giving the Yani general 300-500 dedikten sonra böyle çıkınca biraz komik geliyor.
Ya ben 300-500 deyince çok etkilenmiştim bu arada. 300 tane PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun çok büyük bir maşallah yani. Ya listedeki oyunlar da çok iyiydi de 300-500 resmi açıklama. Resmi açıklamaydı. Chat bana öyle söylemişti. Hatta kanıt göstermişlerdi. Direkt blogda yazıyordu, doğru. 500 tane çöp oyun olacağını 500 tane iyi oynuyorsun. Ha, ben ona katılıyorum. Sadece basın açıklamasında böyle dememişlerdi. Oradayım ben. Basın açıklamasında 300-500 dedikten sonra 190 tane oyuna çıkınca tam çıkış yazın. Tam çıkış abi şu anda. Resmi olarak çıktı şu anda. Bugün Asya'da resmi olarak çıktı. Japonya dışında bütün Asya'da resmi olarak çıktı bugün. O yüzden garibime gidiyor. Yoksa yani listenin kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi oyunlar var listede. Neden Japonya dışında? Japonya'da haftaya So çıkacak. without saying what the article said, say what it's about. Bu liste hangi ülkeden? So in October 28th, the article was about whether the Pirates of the Caribbean Objection, franchise would hearsay. be rebooted without. Overruled. Please continue. In the article in Bu- October 2018 was about whether or not the Pirates franchise was going to be what they call reboot, Singapur redefined galiba. without Johnny Depp, and that was regarding two writers that were on the project. Okay. And There was one other one I'd like Okay, to go talk ahead, about. please. So there was another article. Bir yazı daha varmış. The president and production. It was also in the Hollywood Reporter. Hollywood Reporter'da And this varmış is the bu one that yazı. Mr. Depp's expert pointed to regarding the op-ed's impact on Mr. Depp's career. And the online article was, as Mr. Johnny Marks Depp'in kariyeri pointed out, üzerine published bir on yazıymış. December 20th of 2018. But the same article was in print on the morning of December 18th, 2018, which is the same morning of the op-ed. So that Hollywood Reporter article that Mr. Marks used to say Objection, no foundation. Overruled. please continue. Mr. Marks had used that article to show that Disney wanted to let go of Mr. Depp because of the op-ed, but it was actually printed in the Reporter the same morning that the Washington Post article was printed. So there's no way that the Washington Post article had any impact on what the Enteresan. Bir tane yazı varmış. Hollywood Reporter'da bir tane yazı yazılmış. Bu yazı ilk defa 18 Aralık 2018'de basılmış ve 18 Aralık 2018'de bu Amber Heard'ın yazdığı yazı varmış. Yazı çıkıyor. Tam aynı tarihte Disney'in op-ed yüzünden Johnny Depp'i bırakacağı yazısını yazmış adam. Teknik olarak bu da mümkün değil çünkü hani daha yazı çıkmadan Disney'in bu yazıdan dolayı Johnny Depp'i kovacağının dat bilgisini almak mümkün değil teknik olarak. around that, both at the time that it was filed and throughout as documents were being shared with the public, and then of course during the trial itself. Okay. And what is your understanding of when the article, the wife beater article first appeared? Sağındaki yazı ne zaman çıktı? What is your understanding Bu of when Mr. Depp Amber Heard'ın filed yazdığı suit yazıdan against 3 ay Sun? önce Temmuz Again, 2018'de in çıktı diyor. 2018, I believe. Okay. Ne zaman Johnny Would it Depp'in Johnny Depp ne zaman dava açtı diyor? 2018'de açtı yine. Would it refresh your It was in the recollection? spring or summer of, it was fairly shortly after the article, so. it Yazıdan was hemen sonra dava long açtı before Johnny the Depp diyor. op-ed piece was out. Okay. OPEC çıkmadan önce yazı Amber Heard'ın yazısı çıkmadan önce bayağı önce dava açtı diyor. Mr. Depp's litigation in the Sun case have on his career? Johnny Depp'in That was a really tough one itibar on davası Mr. Depp's career because everything, ne kadar every etkiledi allegation diyor. of abuse and every text, every email, all the audio, all the Bütün visual ses stuff was bu brought da to light Johnny in the Depp'in bu public. dava Johnny And Depp'in so not only did the public kariyerini nasıl get etkiledi? to Hem halk see it, gördü bütün bu but the industry was watching yazıları, closely. And it's e-mailleri, hard for sesleri hem de studios, endüstri especially a gördü. studio like Disney, Disney who's gibi bir family stüdyo, oriented, aile be connected to a odaklı star bir that has texts about firmanın corpses
and violent behavior in video. So it was a big Şiddet conflict davranışı for a lot of olan the people in the industry who cesedini had to yakayım navigate diyen that bir to adama start. adamla beraber çalışması çok And what mümkün if that değil diyor. impacted Ki haklı. Mr. Depp's other litigation against Mandel and Bloom have during that time period? As I was trying to say earlier, every time Mr. Depp brings a lawsuit, because he's such a well-known public figure, Ne zaman bir dava açsa, yani ışık ona gidiyor. Ne zaman bir dava açılsa, business manager, against his former lawyer, even when he fired his talent agent, it becomes news. And then everybody ne zaman yani bu herhangi bu dava değil, herhangi bir dava açsa Johnny Depp ne kadar büyük bir ünlü olduğu için ışıklar onun üzerine çekiliyor diyor. XG çok şımadı 43 milyon canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Drinking and drug abuse was all part and parcel of every one of those, and it was brought to light yet again each time. What is your understanding of Mr. Depp's claims regarding Pirates of the Caribbean 6? Pirates of the Caribbean 6 hakkında Johnny Depp'in Well, dedik Mr. yani Depp is claiming that he's lost money on Pirate 6, but Pirate 6 hasn't even been made yet, nor is it Pirate even 6'ten çok scripted. fazla para kaybettiğini But we can't söylemişti. greenlit, move towards production. Daha So I don't know, I yapılmadı, think script something bile hasn't değil. happened. Daha So yapılmamış bir şey kaybedemezsin teknik olarak that's diyor. what you're looking for me to do. And in fact, since Mr. Depp's damages are limited November 2020 and nothing since, and that hasn't Johnny happened. Depp'in yediği hasar 2020'ye kadar bakılıyor. Teknik olarak Pirates 6 için hasar Again, you can't claim damages isteyebilir for mi something diyor. that hasn't even happened, whether Çekilmemiş he admitted or bir not şey admitted or was going to içinde be olsa, in it, için olmasa bile, might hani have bilmem been ne in olsa it, bile whether it was 2018 or now, hepsi farazi olduğu için there is no çekilmemiş Pirate 6. Pirates 6 filmi Not olmadığı only did için he not have a contract even back in the day, o zaman bile kontrat yoktu zaten. 2018 or after that, no contract had been signed for a Pirate 6. It doesn't exist. Zaten yapılmamıştı diyor. Conclusion. Jüpiter'in kozu çok 18. yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. No, he doesn't have a legal contract. Legal kontratın olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Miss Jacob söylemişti. Aynı zamanda ajans söylemişti. Pirates 6 için kontrat imzalamını söylemişti ajansı. Bu arada Epic'teki Videoyun kodu geri geldi artık. Hallettik onu. Okay. Hem aktörü yok hem de direktörü yok. Epic'te onu halletmeye çalışıyorduk. Bir bug oldu, onu halletmeye çalışıyorduk. Could claim a loss for Pirate 6? Zero. Okay. And why do you say that? Again, well, many things. The movie doesn't exist yet, so Pirates that's one, 6 için ne but kadar bir even para as isteğinde important bulunabilir is Johnny that Depp dedi. Disney, 0 dedi çünkü in film their file yapılmadı. for this trial did not have the op-ed piece as part of all of the information they had read and looked about and discussed. The conversations of Mr. Depp not being in whatever new version of Pirates, the franchise that goes forward, those were in discussions long before the op-ed piece even came out. Bu yazı çıkmadan çoktan konuşuluyordu Disney'in Johnny Depp'i bırakması. Sete geç gelmesi, yani çekime geç gelmesinden dolayı kaybettikleri para, çünkü set orada duruluyor, insanlar gelmiyor. Bunun üzerine bir de Mr. Depp çok pahalı bir aktör. Film başına 20-25 milyon dolar kazanabiliyor. Bunların hepsini topladığında Johnny Depp'i elinde tutmak gittikçe çok pahalı olmaya başlıyor diyor. Right? Someone talks about a burnt corpse does not necessarily coincide with the brand of Disney. So there were many problems, and interestingly enough, there was a lot of conversation internally in the Yok industry. abi, Disney açısından bu arada çok mantıklı arkadaşlar. Disney açısından ben de şöyle söyleyeyim, ben de Disney'i yöneteceğim birisi olsaydım ben de Johnny Depp'i kesmek isterim. Evet, orada Disney Karayip Korsanları Johnny Depp'siz olmuyor ama sen firmanı belli bir şeyde kuruyorsan, hani aile sentrik Disney, çünkü Disney deyince ne aklınıza geliyor? Aile filmleri bilmem ne, hani böyle family friendly, dramadan olabildiğince uzak bir firma aklınıza geliyor. O marka değeri kazanacağın 500 milyon dolardan çok daha önemli. O marka değerini kaybettiğin anda çok daha fazla şey kaybediyorsun.
Was there any article that came out on November 5, 2020, 3 days after? Ya çünkü damages were 500 cut milyon off dolar dediğiniz şey Disney için out cebinden and kaybedeceğim Depp's para. chances of being Jack Sparrow. Tam filmde drama olmasın ama dışarıda alakasız değil abi işte. Yani Johnny Depp gibi veya bir Johnny Depp değil herhangi bir aktörü alıyorsanız o aktör o rolde oynuyorsa ya mesela bak diyorsun ya bak sana bunun doğru olmadığını %100 sana söyleyeyim. Drama olmasın ama dış hayatta alakasız bence. Aquaman 2'yi izleyecek misin Amber Heard varsa? İzlemeyeceksin. Ama dramayı alakasız yapmak istiyorsun. Bu drama ile şeyi ayıramayacağın manasına geliyor. Ayıramıyorsun. İnsanlar böyle. Ben de ayıramayacağım. Ben de izlemeyeceğim. Ama anlattın mı yani ayıramıyorsun arkadaşlar. Ki şöyle söyleyeyim. Aquaman'den Amber Heard'ı atsalar bile izlemeyecek çok insan var. Şu noktada. His Q score did not change dramatically. It was kind of in the middle of exactly. Yani o ikisini ayıramıyorsun. Ya şirket olarak baktığım zaman kişisel olarak bakmıyorum. Kişisel olarak çok farklı düşüncelerim var ama şirket olarak ben de John Depp'i kovarım. Çünkü ya Disney olsam, DC olsam kovmam ama yani Disney aile family friend'i bilmem ne ya. Brand'in o abi. Şirketin family friend'i. Family friend olarak tutamazsın John Depp'i. Yani tutman çok mümkün değil. Yani mantıklı değil. Why do you say that they didn't notice until then? Because the op-ed piece for most people in the industry kind of came and went without much fanfare or much conversation. It was much more about the Ya Disney dramaya girmiyor abi. Disney şirkettir. Disney'de bir sürü aktör abuzlarını bürlendi. Hatta birçok aktör hata yaptı ama hiçbir reaksiyon vermediler. Yo verdiler. Verdiler arkadaşlar. Disney'e bunu diyemezsiniz. Birçok firmaya diyebilirsiniz. Disney'e diyemezsiniz. Disney öksürdüğü adam birisi öksürse kovuyor. Adamlar çekim sırasında şeyi kovdular. Mandalorian'da oynayan kadını kovdular. Çekim sırasında kovdular. Bütün film diziden çıkardılar. Hatta kadının figüründen yapılmış oyuncakları attılar çöpe. Disney o konuda kesinlikle ve kesinlikle hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Direkt fişi çekiyor ve siktir git diyor. Ne yaptık? O kadın speedrun attı arkadaşlar. Aynı gün içinde seksizm yaptı, aşı karşıtlığı yaptı, Nazi sempatizanlığı yaptı. Ya bayağı speedrun attı bir gün içinde. Bir de ırkçılık yaptı. Ya bayağı bildiğin hani bayağı speedrun yaptı. Ya karışık yükledi o mesela. Mesela James Gunn'ın da fişini çektiler. James Gunn'ın olayında teknik olarak yani James Gunn'da mesela James Gunn'ın çok edgy tweetleri vardı yıllar önce. O tweetleri buldular Trumpçılar. Disney'e şikayet ettiler. Disney onun da fişini çekti mesela. Disney dramadan uzak diyorsan bunlar drama başlıyor. İşte dramadan uzaktan kastım o değil. Dramayla alakalı birisi olduğunda fiş çıkartıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra baktılar. Yani kısaca şey yapıyor. Disney ne yapıyor biliyor musun? Halk ne zaman bir kişiden nefret etmeye ve hani nefret etme değil de hani o kişiyi içeren herhangi bir şeyi boykot etmeye başladığı zaman fiş çekiyor. Baktılar James Gunn'da öyle olmadı. Tam tersine insanlar abi kendisini düzeltmiş ne alaka şaka deyip şey yapınca geri aldılar zaten. Ben Disney'in ilk defa tükürdüğünü yaladığını gördüm orada. Okay, thank you. Now, what if any effect did the op-ed have on Mr. Depp's fan following? John Depp'in fan following'in nasıl etkisi var dedi. Disney öyle abi. Aynısı da Johnny'de olacak. Olmayacak. Johnny Depp'i geri alacaklarını düşünmüyorum. Zaten Johnny'nin kendisi de girmeyeceğimi söyledi. Johnny de şey dedi arkadaşlar. Ben oynamayacağım dedi bundan sonra. Başka filmlerde oynayabilir ama şeyde Pirates of the Caribbean'de yok artık John Depp. Ya kendisi istemiyor zaten. Onu söyletti, belirtti. Mr. Depp. And why do you say that? Well, again,
filing the lawsuits, Bir süre sonra hatırlatırız. Oğlum Johnny Depp avukat kendisi çıkıp istemiyorum dedi arkadaşlar. Neyini hatırlatıyorsun? Adam davanın tepesine çıkıp dedi ki 100 milyon versinler. Bir bok yapmayacağım dedi. Oynamayacağım dedi yani. Associated with Mr. Depp and those statements that came out, the defamatory statements, which we'll talk about in a minute, were also put out by Mr. Depp's team. So, Hayır, sanki ben söylüyorum. Adam kendi söyledi. Davada söyledi. Evet, 300 milyon dolar ve 1 milyon alpaka verseler dedi. Ignite the fire of negative publicity around both of them. Okay. Are all of Alpaka your olayı. opinions to within a reasonable degree of probability or certainty with respect to Bütün Mr. Depp's fikirleriniz damages? Yes. Thank you. probability ve yani keskinlik içerisinde mi dedi bu arada? Damages. With respect to Amber Heard's claims for damages, on what subject have you been asked to offer your Robert Downey Jr. olayı çok eski arkadaşlar. 2,5 sene önceki olay. Yeni değil o. So I was asked to look at the reputational harm and economic loss that Ms. Heard incurred due to the defamatory statements that Mr. Waldman, on behalf of Mr. Depp, made in April of 2020 and again in June. Mr. Heard'ün şeylerine baktım. Mr. Walden'ın açıklamasına göre Nisan 2020'den ve Nisan'da ve Haziran'da yapmış. Aynı materyallere baktım diyor. Aynı zamanda bu kadın işte dediğim gibi Amber Heard tarafına da bakmış. Amber Heard'ün kaybettiği para şeyine bakmış. Expert testimony that was based on statistical analysis of negative Disney social açısına media devam eder mi o seriye? campaigns that were created, Pirates of the Caribbean'de as devam well edecekmiş. as what happened Margot Robbie when I oynayacakmış talked zaten to başrolde. agents. I read their depositions. Bu I arada talked yani to benim açıkça publicists düşünüyorum and Pirates of the Caribbean physicians. 5. film bok gibi I filmdi. talked to Ms. Heard Yani o herself, seri zaten again, ölüyordu first person gittikçe. accounting of what happened from her perspective after Devam etse de o the seri ölürdü bir were iki made. filmi. And then I looked at the, again, emails Kötü abi, back and kötü. forth and text Beşinci back and film çok forth, kötüydü. with Hani 4. film Mehdi 5 bok gibiydi. and other producers that the management team was working with to get Ms. Heard more work. Okay. Now, before I go into the questions that I'm going to ask, I'm going to go ahead and just kind of define this so that we're all on the same page going through it. The jury has seen the 3 defamatory statements. Their defendants. Evet 1-2-3 çok güzeldi. Tabii ki de herkes şey yapıyor abi. 5. film parası çekilmiş, para için çekilmiş bir filmdi. Ama sonunda Kaptan Jack Garrett öyle bitirse de daha iyi oldu. Evet tabii ki de ben de o karakterin sonunu görmek isterdim. O kesinlikle katılıyorum. Ama artık geçti abi oldu işten. Yani o bitti artık o olay. O karakteri görmeyiz bir daha. Belki 6-7 sonrası, 7 sonrasında bu olayları geçtiğinde bir cameo olarak emekli olmuş bir şekilde görebiliriz belki bir yerde de. O yani. I believe including Aquaman and Justice League, but let's just say close to 50 productions. Well, certainly 50 productions before the defamatory statements were made. She had, a consistent Stabil bir şekilde bir aktör kariyeri vardı Amber Heard'ın diyor. Ajan menajerleri stratejik olarak daha fazla iş veriyordu. Ama gittikçe daha iyi direktörlerle çalıştırıyordu. Danish Girl, iyi bir direktör olan, iyi bir şey yapılan. Bu arada bu abla Johnny Depp tarafı için değil, Johnny Depp'in tarafına bakmış. Orada yanlış çevirmişim bu arada, kusura bakmayın. Hayır, kadın hem Johnny Depp tarafı hem Amber Heard tarafı için şey yapmayacakmış, ifade vermiyor. İki tarafın da ekonomik durumuna bakmış sadece. Aquaman başarılı bir film diyor. Aquaman çok başarılı bir filmdi. 1 milyar dolar yapmıştı. Doğru bu arada. DC'nin en fazla para kazanmış DC filmiydi. Harbiden Aquaman bok gibi bir film olduğunu herkes katılıyor ama Aquaman cidden manyak para yapan bir film. Kadın şey olarak sordu. İyi para getirdi mi? Yani iyi kazandığı sürece istediğin kadar bok film çıkartabilirsin. Hayır, Fast and the Furious buna uygun değil. Fast and the Furious dünyanın en iyi filmidir, aile filmidir. Döverim sizi. Kapışmaya çıkarım. Thank you. She got emails from the director and the producer
stating that they loved her performance. and Objection. loved her work. Hearsay. You can't say what the emails say, but you can summarize them or characterize them. Can you do Tabii. that? Accolading emails of accolade from her, from the director and the producer. Objection, hearsay. Overruled as to that. Thank you. Okay. What type of press opportunities did Amber have prior to the Depp Baldwin statements? Arkadaşlar hala aramızda Fast and Furious'ta Resin Slipper atanlar görüyorum. Yani Newton bile adam yaptığı hareketsizlik kanununu Fast and Furious'a atamıştır. F eşittir MA. Açıyorsun family. Lütfen. Lütfen. Yani ustam. One magazine called her Woman of the Year, another one called her Role Model of the Year. So she got a lot of press. You know, she did a lot of press, both in magazines, but also on the press tours and the press junkets that she did for the films. Yani. And were some of those California style, Tartışmayalım. Marie Claire, L, shape, glamour? Yes, there was a lot of them. Objection, leading. Overruled. There was a lot of them, so I'm not, don't remember all of them, but it was, GQ, L, Marie Claire, the big magazines. Both Büyük here in magazinlerde Japan, görüyordum zaten işte East Europe, Eastern Marielle Europe, Carey, in Latin America. GQL. And what about after the release of Aquaman? Bu Aquaman'dan sonra ne oldu diyor. Amber Heard'ın işini konuşuyorlar. Hani gittikçe büyüyen bir kariyeri vardı falan diyor. Basın turu çok iyi yapıyordu. Daha fazla basın çıkarmak istiyorlardı. Çok fazla basın şey yapmak istiyordu. Ondan sonra Foundation. Overruled. Please continue. So the press and the request for press went silent after the defamatory statements were made, and which then daha fazla basın negative şey yapmasını social istemişler media Aquaman'ın. campaigns Aquaman'de Johnny Depp demişim. Now, what factors relating to social media does the entertainment industry rely on when considering Amber- a role? Amber Heard'ın ama ne zaman bu bir tane adam Adam Waldman'ın yazısından sonra basın daha fazla basın şey yap. Şimdi ama şöyle bir şey var. Çevirmeyi bırakacağım. Şöyle bir şey fikrimi de ileteceğim. Yani kadın tabii ki de Amber Heard'a daha yanaşıyor ama şimdi şöyle diyor. Diyor ki Johnny Depp kendisi böyle alkol içti, daha kötü şey yaptığı için ve bu ne zaman dava açtığı için tabii ki de kendini etkiledi. Daha az iş bulmaya başladı. Amber Heard tarafına gelince yazı çıktığında diyor. Teknik olarak Johnny Depp'te de yazı çıkıyor. Yani aynısı ikisi de, yani ikisinin de iş bulamama sebebi bu davalar. Yani ama Johnny Depp tarafını söylediğinde Johnny Depp'in suçu oluyor. Amber Heard tarafını söylediğinde Amber Heard'ın suçu olmuyor. Teknik olarak. Hani social media blew up with negative tweets and Instagram posts and Facebook posts and Snapchat and trolling as we call it. It was just negative. bu yazıdan sonra sosyal medya patladı. Instagram postları, Facebook'lar, Snapchat'ler 1.2 milyon negatif tweet vardı diyor. Hashtags that used the words in the statement. Bence de ya Johnny ile birebire çıksınlar abi. vs. Zaten Johnny Depp alkol uyuşturucudan falan ayakta duramıyordur. Daha eşit olur. 1.2 million negative statements between April of 2020 and November or January of 21. That's a lot of negative publicity, and there was just a lot of what we call noise around Ms. Heard and her work of any kind. Can you please describe to the jury what a negative Birebir de Amber social dövüyor. campaign Doğru is? diyorsun. So, a negative social campaign would be when a fan base, or in this case, according to both the forensic statistical analyst as well as Ms. Heard's agents and the product that she was working with, L'Oreal, and her publicist, it was a campaign that included both L'Oreal'le bir ilişkisi vardı. Bu L'Oreal'le olan şeyini anlatıyor. people that actually have are individuals as well as what we call Objection. May I be heard? All right, here I come. L'Oreal Paris'te bir tane ismi nedir? Şeyi vardı. Reklam anlaşması var. O reklam anlaşması iptal olmuyor da yani anlaşmayı imzalayıp hiç reklam çektirmiyorlar. Warner Bros. Emri kovdu mu? Kovmadı. Ama Warner Bros'un elinde patladı işte. Warner Bros. Orada risk aldı işte. Disney kadar işte Warner Bros'un ne kadar akıllı olmadığını gösteriyor abi bu da.
Disney çok akıllı. Direkt ipleri koparıyor. Disney şu anda rahat abi. Ne olursa olsun Disney her zaman kendisini kurtarmış durumda. Negatif de olmayacak. Şu anda Aquaman filmi ölü durumda arkadaşlar. Aquaman filmi bu heriften en fazla para kazanan filmi, ikinci filmi sıçtı şu anda. The fan base was very energized by Mr. Bitti yani. Is it the Depp Yeah, let me just ask you. Mesela şu an Disney Aquaman'e Johnny Depp'e işini verse herkes Disney övecek. Unutacak her şeyi. Ama şu noktada Warner Bros. %100 sıçtı. Amber Heard since the Depp Waldman statements. Elinde bomba var ve bombayı hiçbir zaman atamayacak. has been used both to, let's fire Amber off. Ya Aquaman 2'nin tutma ihtimali yok. Üzücü bir şekilde. That she had an endorsement contract with L'Oreal, the makeup. And every Kesin öyle bir şey that yapamam. L'Oreal Yapmaz. mentioned Amber Heard and the product together, they would get harassed. Ha, ne zaman L'Oreal'le Amber Heard ismini birlikte kullansa hate tweetleri geliyordu. Ne zaman filmli olsa nefret mesajları geliyormuş. O kameralar abi tutmaz. Şu noktada abi şu noktada Aquaman insanların ön yargısından tutmayacak. Çünkü insanlar bu olaydan dolayı gitmeyecek o filme. Is that negative social media campaign ongoing to this day? Yes. Okay. And you were talking a little bit before, I think, about remove Amber Heard from Aquaman 2. What were your observations with respect to that in connection to the Depp Waldman statements? Again, the statements, I'm sorry, the social media. Tabii ki de bu arada yine iyi para yapar. Yani Aquaman yine iyi para yapacak. Yani Aquaman 5-10 dolar yapacak bir film değil. Tabii ki de milyon dolar, kaç yüz milyon dolar yapacak da. Hani 1 milyar dolar yapacaksa şu anda 500 yapacak. Right. So, if it was said in the defamatory statement, they were often reiterated in the tweets and the posts. Sevgilimiz aşkım gel Aquaman'a gidelim gideriz. Bu davayı takip eden milyon tane insan var, yanılıyorsun bence. Tamam ama milyon da insan var abi. Şu anda bu canlı yayını 800 bin kişi izliyor. Aynı zamanda TikTok'ta, Instagram'da, Cart'ta, Curt'ta bunların hepsinde bu davayla ilgili Amber Heard'a bir negatif bakış var. Bu negatif bakış insanların aklından çıkmıyor arkadaşlar. Yani o tür şeyler minik minik olsa da insanların aklında kalıyor. O ön yargı çok büyük bir şey. O kısmını kaçırıyorsun. Yani dediğim gibi o filmin batacağını düşünmüyorum. Ama 1 milyar dolar yaptıysa ilk filmi, bu filmi çok daha az yapacak. Yani kardan zarar edecekler, onu anlatmaya çalışıyorum. Describe Amber Heard's reputation after the Depp Waldman statements. Amber Heard'ın reputasyonunu anlatın diyor. Who you're talking to, but in the public it's been very negative. In the industry they like her work. Endüstride onun işini çok seviyorlardı ama onunla şu anda çalışamıyorlardı çünkü ne zaman onunla çalışılsa, ismi ne zaman bahsedilse negatiflik patlıyordu. Onunla beraber bir film çekmenin manası yok diyordu. Silent in terms of opportunities and even things that she wanted to work on are no longer available to her. Çalışmak istediği işleri de elinde yoktu diyor. Has Amber been able to obtain roles after the Depp Waldman statements? Sonra iş alabildi mi diyor. Yakın zamanda küçük bir bağımsız film yaptı diyor. Finansını Avrupa'dan alan bir şey. Hayır, herhangi bir şey çalışmadı. Now, based on the fact that Amber came out of Aquaman, Amber Aquaman'dan çıktıktan sonra what should her opportunity, what would you have expected ne beklerdin? following the release of Aquaman December 2018 up to what's going on now? I like to call Aquaman really, Amber Heard's Star is Born moment. It was that moment Amber where not only Heard'ın was she a good actor, ünlü but she was olacağı, now patlayacağı world renowned because she was in the most film olarak successful düşündüm. film almost Ben de of hiç all öyle time, düşünmemiştim. all Bok time gibi in oynamıştı DC filmde. Comics. She was on the poster with the very handsome Jason Momoa, and they were this couple, and she was strong and beautiful, and it was just this extraordinary moment for her career to take off, right? Aynen, Kalas gibiydi filmde yani. Producers were excited.
Everybody just wanted to hit the ground running and let's do Yo more. her türlü büyük bir rol. Hani bu şey fikri farklı tabii ki de hani elinde sonunda Aquaman DC'nin en çok para kazanan filmi üzerine hani orada da başrolde oynamak, ne kadar başrol olsa da başrolde oynamak büyük bir rol. Ama bok gibi oynadığını değiştirmiyor yani. Option for employment was not going to be exercised. So they may not have hired her again, even though she had a contract for it. There was some question as to whether she was going to be hired again on Aquaman 2. O pidi şükür bana deyince için canımsın. En iyi haber Emsam hoş geldin. Onuza hoş geldin tekrardan. Hired for Aquaman 2. Aquaman için She did. Her management tutuldu team mu? fought very hard and they ultimately Evet, Aquaman ended up için hiring her, but also tekrar not tutmuşlar. because of what her management team did, but Jason Momoa, the star, and James Wan, the director, James Wan ve admitted to Jason her in an Momoa email saying, "If we are involved in this movie, you bu filmde varsak, Foundation, hearsay. Jason Momoa ve James Wan da biz bu filmde varsa o da olmalı demiş. Summarize it or describe it, Oh, okay. please. I'm sorry. I'm just trying to understand this world. So, her management team worked hard, and Jason Momoa and the director. Bu arada kadın dediği şey çok şu anda az aklıma takıldı. I just bu dünyayı anlamaya çalışıyorum dedi. Zamanının %50'sini danışmanlık, %50'sini bilir kişi olarak yapan birisinin artık bence bu dünyayı bir tık bilmesi gerekli gibi düşünüyorum. Bu kelimeyi kullanamaması gerektiğini düşünüyorum. Yani 8 senedir yapıyor bir de bu işi. What, if any, are you aware of any chemistry issues between Amber and Amber Heard ve Momoa Jason Momoa from arasındaki bir kimyasal yani iyi bir kimyasal değil, bir To the ilişki. fact that they did a chemistry test with Ms. Heard and Jason Momoa in order for her to be hired, that is a good indication that they thought the two of them had good chemistry. İkisi arasında ilişki Obviously, testi when you look at yapmışlar the bu movie, arada they have filmden good önce. chemistry, and the poster they have good chemistry. So I think Abla dedi ki filmde çok iyi kemistrileri vardı. Çok iyi ilişkileri vardı. Abi Kalas'la oynuyor gibiydi Jason Momoa. Dalga geçmiyorum. with respect to Aquaman 2, that Jason Momoa believed they had good chemistry. Uyumları nasıldı falan diyor. O filmde istiyordu kendisi. Jason Momoa bir sonraki. Evet herhalde o ne diyor ilişki testi yapmışlar. Strike it from the record. In your review of all of the Kafi record ustam, evidence, aldık what, if filmi. anything, did you see in writing anywhere that there was ever any chemistry or creative issue Bakayım. with Amber Gryffindor Heard çıktı. and Jason Momoa from Aldık. Aquaman 1? there were no communications whatsoever that there was no chemistry between the two. İkisinin arasında And uyumun what, if olmadığını, anything, hakkında did bir komünikasyon in all the olmadığı. record evidence, did you see that the producer or Jason Momoa did not want Amber Prodüser ve Heard in Jason Aquaman 2? Momoa'yı Aquaman 2'de I did not see istemediği any hakkında evidence bir of kanıt gördünüz mü diyor. Hayır görmedim diyor. The opposite, correct? Correct again. Disney işte. Disney'le ne alakası var Aquaman'le? Thank you, Your Honor. Now, what if any leverage did Amber Heard have to renegotiate her salary under the circumstances of the discussions you were talking o about şeyde- with not exercising her option? She had zero leverage. She was fighting for her life to stay in the film. Herhangi şey fiyatını arttırmak hakkında bir elinde koz var mıydı? Hayır, elinde bir kozu yoktu. Tam tersine şirket filmde kalmak için götünü yırtıyordu dedi. So you may know this already, and so I apologize if you've heard it before. I don't know what's been brought to your attention, but in a franchise such as a potential franchise as Justice League and Aquaman, Justice League, Aquaman gibi büyük bir şeylerde genellikle şey şöyle oluyor. Genellikle bir anlaşma, aktörle bir anlaşma yapar. Bir sonraki filmler için de bir anlaşma yapar. Justice League iyi tutarsa bir sonraki filmde ne kadar ödeyeceğini önceden belirlemek ister stüdyo. Bir sonraki filmler gittikçe daha genellikle daha fazla olur. %10 artabilir, %20 artabilir, %100 artabilir, 2 katına çıkabilir, bilemeyiz hani o şeyden şeye de düşüyor. Ms. Kovacevic,
stated in her testimony Amber Heard'un that şeyinde in a successful franchise başarılı bir that's made $1 billion, $1 milyar the yapmış bir actors, şeyde. agents will go back and try to renegotiate that upcoming price tag. Genellikle So if it's gonna be menajerler X, they might want it to be 2X or 3X. yüzde And that's yani standard in the industry to renegotiate your contracts when there's %50 anlaştılarsa many films in %100 one anlaşmaya single çalışırlar. contract Çünkü with daha different başarılı bir price film points. olduğu için daha fiyatını What if arttırmaya the other çalışırlar. actors in Aquaman 1 were able to renegotiate their contracts? Aquaman birden Jason tekrar Momoa kontratını renegotiated his konuşan var mı? contract Jason significantly from Jason Aquaman Momoa one bayağı to arttırmış. Do you Birden know ikiye bayağı roughly how much arttırmış. more? Ne kadar arttırmış biliyor musun? It went up from the, somewhere between 3 and 4 million to 15 million. 3-4 milyonun 15 milyona çıkmış. Aquaman 1? Şiş! Ustam zengin olmuş. Paid for Aquaman 1? Get the bag. Aquaman 1, she was paid $2 million. Koy çocuğu siktir et. Sikeyim DC'yi. And did that Yürü be same Aquaman. contract, Momoa provide abim. for if she was in Aquaman? Yürüyen korpa. Afiyet I'm sorry, ustam. I apologize. Aquaman 1, I believe she got Adam $1 harbiden million. salla kazan She was yapmış. supposed to get $2 million. I apologize. The numbers- Amber Heard there 1 were milyon a lot dolar of kazanmış Aquaman 1'den. Aquaman 2'den 2 milyon dolar Aquaman 2 kazanacakmış. is only 2 million. Now, based on your experience and knowledge in the industry, Bu konuların aile şiddetine alakası var. Aile şiddeti burada Amber Heard hayvan gibi şey kaybetti. Johnny Depp de kaydettiyse Amber Heard de bir o kadar kaybetti demek şu anda. Right. Well, as you can see Bu from dava Ms. aile Heard's şiddet contract davası that değil. Went up exponentially up to $15 million. Ms. Heard, I don't know if she would have gotten $15 million for the movie, but she certainly could have increased it by 15 $1 milyon or $2 dolar million. yapamazdı ama en azından 1-2 milyon dolar So if artabilirdi it en was azından. 2, it could have been 2 ise 4, 4 milyon dolar 5 olabilirdi or 6, anlaşması. depending 5 ve 6 bile on olabilirdi. enthusiasm, if it had just rolled from Aquaman 1 to Aqua Aquaman 2 birden without Aqua 1'e this aktarılan negativity gazla that was created şey by the yapabilirdi. Depp Wallman statements. what if anything happened to Amber's role in Aquaman 2 after the Depp Waldman statement? Aquaman 2'de Amber It was Heard'ın rolü ne diminished. oldu? Yok oldu. Now, why would Amber have been featured more prominently in Aquaman 2? Aquaman 2'de Objection, no foundation. It's only a foundation. Okay. What usually determines, or are you able to speak to whether Amber should have been or would have been more prominently featured in Aquaman 2? Aquaman 2'de Amber Heard'ın daha fazla I'm trying to get your foundation. Are you able to speak to that? Yes. Okay. And please Amber tell the Heard'ın basis Aquaman of 2'de that. daha fazla rol alacağını neye baz alarak söylüyorsunuz diyor. İki aktör beraber romantik ilişkide daha iyi yaparsa, evlenir ve çocuk yaparsa onun hikayenin devamını yapmazsınız. Aquaman 1'inde aksiyon sahnesi değil, güçlü bir kadın karakter ilişki olması iyiydi. İlk filmde iyiydi, değildi, sikimde değildi. Başka şeyler görmek istiyordum. Aquaman'ın posteri, ana posterlerden birisi, ikisi yan yana dururken, güçlü dururken de. Harbiden öyle bir sahne konusunda da uyur giderdim filmde. And according to Ms. Heard, when she read the first script for Aquaman 2, she had a strong romantic arc for the entire film. And then she also got to do some great action sequences at the end of that storyline in that script. So she was Aquaman 1'in içinde çok güçlü bir rol oynamıştı. Aynı zamanda sonlarda aksiyon filmleri oynamıştı. And then what happened? Well, she didn't hear anything, so she wasn't getting the scripts when her colleagues were getting the scripts. She heard that through her agents. And then Bir when she got anda the script, skriptleri alamaya başlamış. Hani şeyleri, it was filmin pared down şeyini from the alamamış. first script dramatically. They had her in the hospital very shortly in the first part of the movie called Act 1. They had her in the hospital. Hastaneye koymuşlar Pretty filmin much out of the başında. hospital, and then Bütün she filmin did this film action sequence in the end. She trained 5 hours a day for several months as a trainer to do this big action sequence. filmin ilk yarısını hastaneye kaldırmışlar karakteri. Sadece aksiyon sahneleri yaptırmışlar filmin sonunda. Objection, hearsay. Sustained. All right, go ahead with the second Okay. one. That's And all right. more importantly, Dedi. this big action sequence she was going to do in Olacağı at the aksiyon end of the movie, sahne, in the third act, filmin sonundaki was cut alacağını out. aksiyon... aksiyon sahnesine kaldırmışlar. So Hastanede it was yatarken varmış. radically reduced from what it was in the script and what she even trained for while she was preparing for the movie. And what, if any, changes were made to the storyline? Hikayede nasıl değişiklik yarattı bu diyor. I haven't seen the movie yet. Filmi daha specifically, so I görmedim, can't daha really speak to spesifik that yet. olarak. All right, and when you say she was in the hospital, what do you mean by, was she injured in the first scene?
I believe that in the first act of the movie she was Filmin en somehow başında had something to do bir with şekilde I don't know sakatlanıyor. exactly. I'm just going with what Ms. Heard told me about was that she ends up in the hospital early. Hastaneye yatıyormuş filmin başında. Oğlum Aquaman'ın spoiler yeseniz ne olacak ya ustam. All of the interactions with Momoa's character and certainly the action scenes were taken out. How has Amber typically been involved in promotions for her films? As we talked about earlier, actively involved in the press and the promotion, whether that was on the press junkets, what we call when they tour the world and the actors tour together and answer questions from the press at various screenings and film festivals. And then also she was, on the cover of magazines usually. Birçok festivallerde, birçok şeylerde bulunuyordu. And how was the promotion of Aquaman 2 affected? Aquaman 2'nin bu promosyonu ne durumda? Herhangi bir promosyonda Amber Heard yokmuş diyor. Particularly in a teasers that I've seen, we call short little films about the making of and so forth. She's not featured in them. And also very specifically, there was a big event that Warner Brothers büyük bir put on event during olmuş. the Fandom. I think it's a DC Fandom. DC Fandom etkinliğinde direkt Amber Heard yokmuş. And they invited all of the Ben actors, olsam bana the koymam. majority of Bütün the aktörleri actors had çağırmışlar. strong roles, Neredeyse both bütün her şeyi participate, almışlar. both in the posters and the artwork, and also participate at DC Fandom. And Ms. Heard was not invited to either be in the poster or be at the event. And in fact, they told her she cannot come. Gelemezsin Now, demişler. can this hurt Amber's career, not being allowed to be in any of the promotional materials? Absolutely. It means that nobody knows about her. She doesn't have the same part in the film. It's not going to take her on to her next movie. She's not being associated with the tremendous amount of promotion that's going to be made for this, movie that everybody's looking forward to see. So she's not a part of it because of this negative campaign. How have the Depp Waldman statements affected any other films or TV project promotions for Amber? So, prior to the defamatory Nasıl etkiledi bu televizyon ve film şeyini? Bu açıklamadan sonra diyor. Came out, she was in the TV show called The Stand. Stand diye bir tane televizyon şey yapmış. Stephen King kitabı. Güzel de kitaptır. Çok iyi kitaptır. Çok büyük bir TV show olacakmış. And what if any plans Onda were there yokmuş. to have Amber Heard on the cover of LA Style? Kitap çok iyidir. Dizisinin çıktığını bilmiyordum. Dizisi %50 almış, sıçmış. Right, so Ms. Heard was in, and they had done an article about her participation in this TV show, The Stand, the Stephen King novel related TV show, and they were going to give her the cover picture and cover story, and they took that away. Direkt derginin kapağında olacakmış, özel yazıyorlarmış, kaldırmışlar hepsini olaydan sonra. Kadın yanı gibi de yalnız zaten. Arkadaşlar birisinin tanıysa %99 yanlı oluyor zaten. Bu kadın çapraz gelecek mi? Gelecek. Amber Heard bu açıklamalardan sonra herhangi bir iş aldı mı dedi. Uzun zaman yıllar hayır. Into the Fire filmine çalışıyormuş. Johnny Depp daha fazla kaybetti mi? Bu kadın işte öyle bir çarpıttı ki bu kadın dedi ki Johnny Depp ne zaman yani alkol içip şey yaptığı için bunlar basına çıktığı için dava açtığı için kaybetti dedi. Kulak boşanma davası değil bu. Expert görüşün objektif olması gerekmez mi? Ya şöyle bilir kişi teknik olarak evet bilir kişi tabii ki de şey olması lazım ama bilir kişi şöyle yapıyor abi. Şu ana kadar iki tarafında bilir kişisi çıktığında şöyle yapıyor. Doğruları söylüyor ama doğruları tam olarak söylemiyorlar. Doğruyu söylemediğini söyleyemezsin. Ama doğrunun kendi müvekkiline yarayacak şeyi ne kadar söylüyor. Yani yalan söylemiyor. Doğruyu da söylüyor ama doğrunun hepsini söylemiyor.
Yemin ettiği bir işe yarıyor. Yo, yarıyor. Çünkü yemini dürüst olacağına dair atıyor. Dürüst oluyor. Ama her şeyi söylemiyor. The actor is relevant in the community because they're being associated with the product. So if it's a well-known product, that's really Bu great. arada bu If it's a new ablanın product, bilir kişiliği çok zor çünkü çok teorik olarak konuşuyor. Diğerleri en azından elinde fiziksel kanıt bilimle konuşuyor. Bu abla biraz daha deneyimle konuşuyor. O yüzden büyük ihtimalle yani çapraz sorgulamada parçalayacaklar ablayı büyük ihtimalle. Did Amber have any endorsement activities prior to the publication of the Depp-Waldman statements? Yes. Please explain. So Amber was hired by L'Oreal to be a product and L'Oreal tarafından endorse tutulmuştu. their product, the makeup line. And she Bir had a makyaj şeyi $1.5 için million contract for 2 years. 1.5 milyon dolarlık bir And anlaşma they were yapmış. able to, 1,5-2 yıllık. They had 20 days of her work. You know, 20 they had the gün- right to work with her for 20 days. 20 gün And, boyunca she started to çalışabileceklermiş. work, and 20 then gün when the defense çalışmaya was başlamışlar. stated, now they Açıklama geldikten essentially put a sonra pause on working with her. durdurmuşlar, So çalışmaya they no longer bırakmamışlar. wanted photo shoots, they no longer had her do public events for the product, and basically Halka açık said, etkinlikler "We love you, durmuş. but we can't work with you right Seni now." seviyoruz ama seninle beraber çalışamayız demişler. All right. I'll sustain the objection. Next Okay. question. Have the Depp-Waldman statements affected that deal in any way with L'Oreal? Well, they put it on pause and haven't done any of the work. L'Oreal'e So she's not out bu there açıklama public L'Oreal'le related ilişkisi to şey yaptı. Tabii ki de product. And durdular. they, have decided to continue working with her at some point. Once, as I said, Bir yerde this all tekrar quiets down, this trial is bir over, and hopefully sakinleştikten the sonra tekrar negative campaigns will çalıştırmaya stop. So they extended the başlayacaklarmış. contract, but they did not pay her for that extension. Kontratı uzatmışlar ama para verememişler bunun için. Endorsement deals since the Depp-Waldman statements. Bundan sonra bir sponsorluk yaptı mı? Hayır, yapmamış. Now, did you assess Amber's losses as a result of the Depp-Waldman statements? Amber Heard'in para kaybını What did ölçtü you mü? do to assess those? Ne yaptım Well, first of all, ölçmek I looked için? at Amber's career directly, so I Amber'in wanted to kariyerine see, baktım you know, as I said direkt dedi. earlier, she worked consistently, and then she was on this kind of very large Ama upswing. dur bir dakika. Movies, Justice League, Daha önce yaptıkları işlere baktım. Sonra yapacakları hani onları geçmişine baktım. and then it stopped. Sonra da durdu bu. Her work stopped. And then I looked at other actors that kind of grew up at the same time frame. Aynı grew up zamanda meaning büyüyen, they patlayan, started their career and had the same time frame. başka şeylere Going baktım from the smaller projects to the dedim. well-known director projects to the big movie projects. And I looked at those actors and I then saw after they had their stars born moment, if you will, I wanted to see where their careers went. Onların kariyerinin So nereye I gittiğine looked baktım at dedi. several actors Bir şey to see, söyleyeceğim. including Jason Momoa. Jason Momoa'ya da baktım aynı zamanda. To see what happened in their careers Onların after kariyerlerine ne olduğuna such a baktım. successful film Böyle as bir Aquaman, came out. Ama ablam az önce de şey dememiş miydi? Johnny 6. filmi çekmedi. 6. filmin olup olmayacağını bilmiyorduk. O yüzden teknik olarak bunun yararını kayıp olarak yorgulayamayız dememiş miydi? Teknik olarak bu ablaya hiçbir iş gelmediği için teorik olarak yapamaman lazım aynı boku. Not a distinct Ustam. actual, this is going to happen, but this is the probability with a reasonable certainty. Tamam, o that with kısmı the geldi. management team that she had and her acting ability Olabilirdi and diye her books and yorumluyorum. the press that she was getting and should Dedi have continued to ablam. get, that her career would have been similar to these other actors. Olabilirdi gibi Have you used yorumluyorum that method dedi. in other cases in which you've been Başka an expert on damages? bu metodu başka şeylerde kullandın mı dedi. Who did you select as comparable actors for your Kimi seçtin? Aktör Well, I wanted olarak. to look at actors that were in superhero films that had done really well. Süper kahraman So şeylerine I baktım. looked at Jason Momoa, Jason Momoa'ya co-star. baktım. I looked at Gal Gadot. Gal Gadot'a baktım. In Wonder Woman. Wonder Woman'da oynuyor. I looked Başrol ama at, onlar. Başrol. Başrol. Ana de Armas'a bakmış. James Bond. James Bond. Blade Runner? Thank you. Blade Runner. I looked at Zendaya, who was in Zendaya Spider-Man, bakmış. And I looked at Chris Pine, who was in Star Trek. Chris and also Pine'a Wonder bakmış. Woman. Star Trek ve onu. But, you know, Ama şöyle bir şey var. attractive actors, all with good acting skills. Kimse Amber Heard'ı bu davadan önce bile o kalitede aktör olduğunu düşünmüyordu. So it was a small role to work from, but I took a wide range from those actors. Ve Amber Heard'ın hiçbir noktada bu dediği karakterle yani bu söylediği aktörler kadar büyük filmi yoktu aynı zamanda. Çünkü söylediği insanlar Chris Pine, Star Trek'in başrol oyuncusuydu. Yan aktördü aynı zamanda yani erkek başroldü ama hani yan karakterdi Wonder Woman'da. Zendaya
kendi filmi var. Dune'da ana karakterlerden birisi. Spider-Man'de ana yan karakterlerden birisi. Kendi dizisi var. Bilmem nesi var. Hayvan gibi takipçisi var. Mr. Banya's analysis. Ana de Armas aynı şekilde. Yani So Mr. Banya looked at calendar years to assess so what happened in December of ya yakın değil yani. 2017 or 18 or 19, what happened in June, what happened in a very specific time frame, which works on some statistical analysis, but when you're talking about actors and their relationships to Q scores are related to the actor's viability in the consumer's mind, if you will, how well known or how much they're coming up in conversation. And so Mr. Banya did not look at time periods of the actors that I compare them with to the film when it came out, so like right after the success of their big film, what was their Q score, but moreover he just looked at them in a year range, so it doesn't coincide. Nasıl karşılaştırdım diyor. Şey o saatlere baktım. Aktör dümdüz karşılaştıramazsın ama diyor. You have to look at it specifically after each of those individuals box office success with a particular film, you look at the Q score higher. Kıvırcık fizikçi çok 19 milyar için canımsın. En iyi haber sen hoş geldin. Afterwards, and then if it comes back up, if they have another film or another event that brings them into the limelight again. So it's not about time, it's related to a specific activity or event, and he did not do that. Okay. What did your comparison show in terms of films that those actors had been in since their breakout roles? I'm talking about the comparables. In terms of their, I'm not quite sure I understand. Well, what happened with these other actors after they had their stars born Unrelated to moment? Q scores. Right. Oh, okay, sorry. So all those actors' careers, the ones I mentioned, they all either were a steady rise or even a meteoric rise in terms of where their career went after their stars born moment. Then they got some other good films, and maybe they got another film that performed extremely well. So it was a range, but they all were on an upward trajectory. Yani bu yani eninde sonunda kariyeri iyiye doğru gidiyordu dedi. With a reason, I mean, the way that the kind of industry works is usually unless there is a force majeure or some really negative event, her career should have followed that same upward Kariyeri swing. yukarıya doğru About the gitmeliydi same diyor. time frame, give or take 6 months to a year. But you 3 aşağı 5 yukarı. very reasonable to Kariyerin believe yükselmesi, that her career would have been on an upward kariyerin trajectory. yükseldiğini düşünmek yani yukarıya doğru çıkacak olduğunu düşünmek mantıklı olan çıkarım What if any diyor. comparisons did you make respecting endorsement deals of these actors with Amber? Ne kadar fazla sponsorluk şeyleri vardı. Bu konuştuğumuz aktörlerin hepsi birkaç tane sponsorluk, büyük filmlerinden sonra büyük sponsorluk anlaşmaları yaptı diyor. Jason Momoa, Rocket Mortgage'da var, Harley Davidson'da, 5-6 firma daha da çalışıyor. Zendaya aynı şekilde Lancome'la çalışıyor. Gal Gadot, Chris Pine, Darmas'ta birkaç tane veya çok fazla sponsorluk anlaşması yaptı. Hepsi de büyük firmayla anlaşılmış. Amber hiçbir yükselen işte diyor ki Amber'ın patlayacağı büyük filmi Aquaman çok büyük bir başarıydı. Parası olarak harbiden öyle. Ama bu dava ve o şeyler yazılar bitirdi onu diyor. Onu savunmaya çalışıyor. What would she have realized there? Aquaman 2'de ne olurdu diyor. Well, as I stated earlier, so from Aquaman 1 to 2, it went from $1 million to $2 million. Spekülasyon. Zaten spekülasyon yaptırıyor tabii. It doubled. So the agents were very excited after the success 1 milyona 2 milyona çıkmıştı. Aquaman çok başarılı olduktan sonra daha yüksek yani ajan şeyler menajerler çok daha heyecanlıydı çünkü daha yüksek bir para isteyebileceklerdi. Sırf buradan bile çok büyük bir para kaybı var. Sırf bu filmden bile 2 milyon dolarlık It could have been 4, could have been Objection 6. leading. Sustain. ya minimum 2 milyon dolar kayıp What var about diyor other oradan. films? Başka filmler ne olabilirdi diyor. So once as Amber's agent, Ms. Kovacevic. I was doing okay. Ms. Kovacevic said that once you get that quote of the $2 million from Aquaman 2, that kind of was like the baseline for any other movie she would have 2 milyon doları şey yaptıktan sonra başka herhangi bir stüdyo filmi 2 milyon dolardan başlayacaktı diyor. Aquaman and how much press she did, maybe she worked on another great director, independent film, whatever. That $2 million for a studio film and had it jump to $4 million
with the renegotiation. Yani kısaca that then would Aquaman be 2'deki so any alabileceği future para film, kaçsa bundan sonra çekeceği that herhangi bir she had done, filmin baz budget parası film o was film olur, o basis para of $4 olacaktı million diyor. and most likely have gone up from there. Tamamen She varsayımsal was olarak konuşuyor. Tabii kadının others that she işiymiş should have, bu. just like the other actors. Varsayımsal olarak konuşma. Let's talk about TV for a minute. What would those losses have included? Well, on the stand, Bu ne which was, kaybediyor? you know, about the same time as Stand Aquaman, but dizisinde got- ne the şey press and yapıyor? promotion got cut off because of the defamatory Stand statements filminde ne in kadar the kazanacaktı? campaign. Tabii basın ve She got promosyon paid şeyleri iptal oldu. $200,000 200 on stand. bölüm başına On a 200 bin TV dolar series of alıyormuş. 9 episodes, 9 bölümlük bir it's dizide 1.8 1.8 milyon So dolar if gibi bir she para. had, again, done other TV shows, it's Başka very televizyon likely şovları that whether she worked yapsaydı- with a streamer or with one of the networks, that fee would have gone up from Bu there. Her anlaşma agents daha would da have fazla used the büyürdü. leverage of the success of Aquaman 2 to put her, if she had done another television show, given rise to even a higher episodic fee. Yani televizyon şovunu Some tutması actors daha go iyi to televizyon $1 million şovlarını şey an yapıyor. episode. Jason Momoa is in his TV show got $1 million. So there's a you know. an Evet exponential dedim ya rate kadının which tabii could zaten taraflılığı şeyi de belli ediyor. Hani Johnny Depp kayıp ederken Johnny Depp'in kaybını tamamen kendi kaybetti. Alkollüğünden dolayı zaten kimse çalışmak istemiyordu. Zaten bir daha iş bulamayacak diye çekti. Kendi açtığı davalar bitirdi dedi. Amber Heard tarafına tam tersini söylüyor. Yani- L'Oreal is makeup, so probably not in makeup, but maybe water or clothing or jewelry or wellness, or it could have been anything else. And so she too should have, with a reasonable degree of certainty, gotten other contract deals based on the success of the film. Peki bu arada Twitter'da ratio'nun Allah'ını görmek ister misiniz? So in terms of dollars, okay, so if it was Kotaku şey yazmış. After all years of hype, the Xbox Game Pass burnout is here. Yani Game Pass artık yorucu olmaya başladı filan. Hani şey gibi. Yazının içinde de AAA'ler artık gelmiyor filan yazmış. Game Pass'te tell me you limit yourself to only AAA games without telling me you limit yourself to only AAA games. Tam bir böyle ratio, tekli el, This is in one period. loser böyle. Zaten alttaki yorumlara baksana. Statements of 2020 to now Neler diyor. Ama harbiden Game Pass indie game olarak is quiet. inanılmaz iyi. 5 years O kadar to rehabilitate her career. yani o kadar güzel oyunlar sıçıyor ki. As a period of a minimum of 5 years. So when I say $8 million for endorsement contracts, it would have been over time. Ben her ay 4 tane güzel indie oyun buluyorum. Game Pass'te. Çok mutluyum. Zaten 23 TL veriyordum. O da ayrı bir konu da indie game'lere. These other actors that we looked at, and there's a wide range of them. Some of them did bigger films, and some of them did gigantic films. But it is very reasonable to assume that once you are in an Aquaman-style film, you'll either continue to do. Ne oluyor? Right? Ne oluyor? Some of these franchises, Ne oluyor? as we know, go 4, 5, 6 films, or she would probably have been in another studio film that had nothing to do with Aquaman. But again, so over the course of 5 years, it's very reasonable to consider that she would have been in at least one film. Son zaman bu hafta bitiyor at a işte. minimum of 27'sinde $4 bitiyor. million, because that's what her precedent would have been had she renegotiated. And it's important to note that in her Justice League contract, if there is a Aquaman 3, her price is set at $4 million. So it's very reasonable to assume and to believe that if she did a film a year for 5 years at a minimum of $4 million a year without any negotiation, which probably would have happened, but let's just say that baseline, that would be... Mahkeme varsa konuşan bir konu ne kadar geçerli var ki. İşte o yüzden bilir kişi çağırıyorlar. Masquerade çok şıpıda 14. yaşın canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Hani geliri ne durumda olacaktı Amber Heard'in, gittikçe artacak mı? Evet, kadın gittikçe artacaktı, daha fazla hani daha fazla iş bulabilecekti. Maaşı gittikçe artacaktı filan diyor. Ability to foresee in the future that I already know she got negotiated for $4 million from Aquaman 3. So if we use that as a baseline minimum, but it very well would have gone up had her agents done the work that they wanted to do. So combining all of these opinions Bunların and hepsini calculations toplarsak, that you've had, what if any range of hesaplamanızı losses you are estimating for Amber Heard but for the Depp Waldman statement? ne kadar hani şey kaybettiğini Right, so again, düşünüyorsunuz? it's important that I looked at, and hopefully you understand this, that it's over time, right? So let's just say a minimum of 5 years that we're Minimum gonna talk 5 about yıllık these baktığımız losses, bir şey. maybe more, but at minimum, if you look at the
film, the television, and the endorsement contracts, Her şeyi toplasan it's very likely that Ms. Heard should have earned between 45 and 50 million dollars over that time period. 45-50 milyon dolar kazanacaktı bu Are şeyde all your diyor. opinions to within a reasonable degree of probability or certainty? Yes. All right, thank you very much. All right, let's go ahead and take our afternoon recess, ladies and gentlemen. Do not Öğle do any aramızı outside verdik. research and do not discuss this case with anybody. May I sit down? Yeah, you can step down, that's fine. I'm sorry. No, that's okay, that's all right. I appreciate Ya it, ma'am. Go ahead. bir şey soracağım. Harbiden bu kadın ben 85 davaya çıktım dedikten sonra inebilir miyim falan diye sorması bana mı bir garip geliyor? 15 dakika sonra devam edecek. Yani All right, so let's come back at 4 o'clock. We can do that, all right? Thank you, Your Honor. ya o kadar garip geliyor ki bana. 15 değil 8,5 dakika mı dedi? Dinlemedim bile. Daha sonra şey yapılacak. Dörtte burada olun dedi. Tamam 15 dakika. Ama yani. Bu kadın kaç dakika kaldı? Bir saattir bu kadın. 1 saat 15 dakikadır bu kadınla konuşuyorlar. Diğer herif 3 saat harcamıştı. Diğer heriflerle beraber 3 saat harcadığını düşünmüştük. 4 saat 15 dakika. Şu anda Amber Heard tarafının 3 saat 45 dakika gibi bir şey kalması lazım. 8 saatleri vardı. 7 değil. 8 saatleri vardı. 3,5 harcadığını pardon 4-15 harcadığını düşünürsek ki abartılı da olabilir. 4 de olabilir ama 4 yani maksimum 4 saati kalmış olması lazım. Johnny Depp tarafının 16,5 saati mi ne vardı ya da 18 saati vardı. Tabi bunun 1,5-2 saatini yemişlerdir büyük ihtimalle. 16 kaldığını düşün. Yani bilmiyorum. Açıkçası çok şey gelmiyor bana. Yani çaprazı saatleri kalmadı şu anda. Çapraz yani Johnny Depp tarafı bir tane çaprazı çok yorarsa bitti bir anda. Çapraz yapamayacaklar. Amber Heard'ın başka tanı olduğunu düşünmüyorum. O olamaz diye düşünüyorum. Bir de şeyi de merak ediyorum. Saatin bitince kapanış konuşması yapamıyor musun acaba? Çünkü bir de kapanış konuşmaları var. Kapanış konuşmaları da 2 saat kadar sürüyormuş. Bir de öyle bir detay var. Kapanış konuşması da genellikle 2 saate yakın süren bir şeymiş. Yani o 2 saat eklerler. Ekleme diye bir şey yok işte. Hani ulan bunlar erken bitirdi ekleyelim biraz bunlara gariban falan diye bir şey yok. Parayı o yüzden alıyorsun, saatini ayarla. İşin o yani. Şeyi bilmiyorum dediğim gibi. Kapanış konusunda daim değil mi bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım da. Sen uzatmalara gidebilir miyiz ya? Bu ne? Abi bu müthiş müthiş. Adam iptal oldu ya. Adam yok oldu. Kapandı yani. Bu çok iyiydi ya. Bu az önce oldu. 1 saat önce, 1,5 saat önce falan oldu. Adama bir soru sordular. Çapraz sorguda bu. Bir soru sordular. Herif kapandı. Böyle bir şeyler yaptı. Böyle hareketler falan yaptı. Aynen 410. Ondan sonra durdu düşündü. Bu soruyu cevaplamak zorunda mıyım dedi. Ben hiç kimsenin bu kadar zortladığını görmemiştim. You have to answer questions. Yes, sir. Hiç bu kadar yok olduğunu görmemiştim. Çok saçma soruydu. Değil abi, saçma soru değildi bu arada.
Yani saçma soruysa cevaplarsın. Saçma bir soruydu dersin. Hani adamın cevap vermek istemediği bir soru oldu. Ya cevap vermek istemediğinden şeyim şu. Negatif bir şey olacaktı. Amber Heard tarafının negatif bir şey olacaktı. O yüzden söylemek istemedi zaten. Yani bayağı bildiğin şey oldu yani. Şeydi. Johnny Depp'in aktörlüğü hakkında bir şeyler konuşuyorlardı. Hep oynadığı karakterler hep böyle şey, adam şey hipotezini savunuyordu. Johnny Depp içtiği şeylerden dolayı, bilmemlerden dolayı bilişsel olarak problem yaşıyor. Yani düzgün düşünemiyor, hareket edemiyor şeyini savunuyordu. Oynadığı hani bütün rollerde son dönemlerde zaten bunu gösteriyor demişti. Herif de mantık çerçevesinde hızlı düşünemeyen insanları oynuyor demişti. Adam da şey söyledi. Willy Wonka'yı izledin mi? Willy Wonka'da tam tersi çünkü. Willy Wonka hızlı düşünüp hızlı hareket eden bir karakter. Zortladı herif orada. Orada patladı. Buydu bu. Hep izlememiş bu arada. Tık diye patladı herif orada bir anda. Johnny Depp tarafın Amber Heard tarafı tanıklarını sorgulaması hangi tarafın süresi? Johnny Depp tarafının süresini yiyor. Bu oyun sonunda Depp kazanırsa Amber ne verecek tazminat olarak? Onu bilmiyoruz işte şey Amber Heard'ın elindeki para ne kadar bilmiyoruz. Çünkü 50 milyon dolarlık bir dava açılsa da 50 milyon ödeyecek parası olduğunu düşünmüyorum Amber Heard'ın. O yüzden ona göre kendi gelirine göre dengeliyorlar onları. Yani bir 7 milyonun olduğunu biliyoruz. Yani bir 7 milyonun olduğunu biliyoruz. Diğer kısmını bilmiyoruz. Çok saçma değil mi ama Depp kaybetse 100 milyon gidiyor. Yo 100 milyon gitmeyebilir. Yani dediğim gibi John Depp'in de direkt cebinden 100 milyon çıkarabilecek parası olmayabilir. Çünkü en son John Depp de batıyordu yani parasını bok gibi kullandığı için. Onunkisi de şey yapılabilir. Düşebilir. Yani onu nasıl gösterdiklerine bakar. Bu arada evet Amber için şu anda en böyle Amber'ı kötü gösteren şey kesinlikle şey durumu. Hani 7 milyon doları 13 ay boyunca bankasında tutup bağışlamaması. Amber Heard'ı en çok patlatacak, en çok hasar verdirecek şey o. Çünkü bu kadar halka açık açıklamalarda bilmem nelerde böyle deyip yalan söylediğin ortaya çıkınca ve direkt yalan söylediği ortaya çıkıyor bunda. O yani. Yemin altında yalan söylediğinin kanıtı oluyor direkt. Dava bugün sonuçlanmayacak. Bu hafta son hafta. Cuma bitiyor. 27'sinde bitiyor dava. Bu hafta son artık şeylere başladık. Son Amber Heard'ın son tanıkları. Amber Heard'ın son tanıklarından sonra rebuttal diye bir şey var. Rebuttal değil pardon. Tekrar şey var. Bu yani şimdi bir Johnny Depp tarafı tanık sundu. Amber Heard tarafı tanık sundu. Tekrar Johnny Depp tarafı tekrar bir tanık sunabiliyor. Amber Heard'ın tanıklarına karşılık. Ki bunlardan birisi de galiba bu çarşamba Kate Moss olacakmış. Bunlardan birisi de harbiden dediğim gibi Kate Moss olacakmış. Emin değilim, bakmam lazım. Chatten birisinde bir iki kişi dediği için söylüyorum. Hani bir kişi dediyse söylemezdim ama bir iki kişi söylediydi. Ve dediğim gibi tekrar bir iki tane tanık çıkaracak Johnny Depp tarafı. Ondan sonra da kapanış konuşmaları, İstiklal Marşı ve kapanış. Yani davayı kim alır bu durumda? Daha çok erken. Dediğim gibi. Yani davanın bütün tanıklar bitmesi lazım yorum yapmadan önce.